Merhaba, ben Sonay Erdiyakar. Bugün Inspire projesinin misafiri olarak buradayız. Inspire, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği fonuyla desteklenen ve Alman Kalkınma Ajansı GIZ'nin uyguladığı bir projedir. Türkiye'de yaratıcı ekonominin geleceğini şekillendirmek amacıyla karar alıcılarla birlikte çalışan Inspire, sektörün gelecekteki liderlerinin ihtiyacı olacağı kritik yetkinlikleri ele almak üzere bir masterclass serisi hazırlamakta. Ve bu masterclass serisinde sektörün liderlerinin, önde gelenlerin, düşünürler ve uygulayıcıları bir araya getirerek yenilikçi bakış açıları sunmayı, yaratıcı sektörlerin gelişimini desteklemeyi ve katılımcılara geleceğin dinamiklerine uyum sağlamaları için ilham vermeyi hedefliyor. Bugün bu serinin ilk bölümünde Doktor Ecmel Ayrali ile değişim yönetimini konuşacağız. Kendisinin bizimle paylaşacağı değerli konuları dinlerken siz değerli katılımcılar da sorularınız olursa bu platformun soru cevap bölümünden bize yazabilirsiniz. Dinlerken sorulardan ilham alarak programın ikinci bölümünde onların cevaplarını birlikte konuşuyor olacağız Ecmel Bey ile. Emm, soru cevap bölümünde şimdi sizden bir ricam da olacak. Biz de bu katılımcılarımızı tanımak isteriz. Mümkünse soru cevap kısmına hangi organizasyondan katıldığınızı, dilerseniz isminizi, hangi organizasyon ve kurumdan katıldığınızı ve bugün buraya katılmanızdaki motivasyonunuzu bizimle paylaşabilirsiniz. Böylece biz de sizleri tanımış oluruz. Ve yavaş yavaş programımızı da, webinarımızı da bu şekilde başlayabiliriz. Doktor Ayral'a dönmeden önce bugün bizimle olan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Caner Meydan'a bu serinin açılışı için söz vermek istiyorum. Caner Bey, merhaba. Merhabalar Sonay Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben de herkesi, tüm katılımcılarımızı, değerli misafirlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada Inspire projesi Masterclass eğitim serisinin ilk oturumunda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği ve Türkiye İş Finansmanı'yla desteklenen ve kısa adı Inspire olan projemizin Türkiye'de yaratıcı ekonominin uygun şekilde dönüştürülmesi projemizi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz ve İstanbul İzmir Kalkınma Ajanslarımız ortaklığıyla sizin de belirttiğiniz gibi CİZ'de işbirliğiyle yürütmekteyiz. E, Buradaki misafirlerimizin hemen hemen hepsi tamamı e, biliyorlar zaten ama ben tekrar ufak bir bilgi vereyim. Kalkınma ajanslarımız malumunuz bulundukları bölgelerde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın lokomotifi olma misyonunu taşıyorlar. Bu bağlamda yaratıcı ekonomi gibi stratejik bir alan, bölgelerimizin potansiyelini ortaya çıkarma ve ulusal kalkınmaya katkı sağlama açısından kritik öneme sahip. Inspire projesi ile Türkiye'nin yaratıcı ekonomisi için kapsamlı bir strateji oluşturmayı ve bu stratejiyi destekleyecek bir yönetim mekanizması geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede şimdiye kadar eee, belirli çalışmalar yürüttük. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere. Burada analizler, haritalamalar, meslek sınıflandırmaları yapıyoruz ve bu çalışmalar bölgesel kalkınma politikalarımızın yaratıcı sektörlere nasıl entegre edilebileceğine dair de bizlere ipuçları veriyor, yol gösterici oluyor. Önümüzdeki dönemde de inşallah tüm strateji, politika planlarımızda içereceğiz bu projenin çıktılarını. Bugünkü oturumumuz projenin kapasite geliştirme bileşeninin bir parçası olarak yaratıcı ekonomiye katkı sunan girişimciler, kültür sektörü temsilcileri, politika yapıcılar ve yatırımcılar için değerli bir öğrenme ve işbirliği platformu sağlamayı amaçlamakta. Eğitim serimizin ilk teması olan değişime yön vermek, sadece yaratıcı ekonomiye değil aynı zamanda kalkınma ajanslarımızın bölgelerimize gerçekleştirdiği dönüşüm projelerine de güçlü bir referans niteliğinde olacaktır.
bölgesel kalkınmayı desteklemek, yerel potansiyelleri açığa çıkarmak ve Türkiye'nin yaratıcı ekonomisini uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah yerel kalkınma hamlesi mottomuz var, onu gerçekleştireceğiz. Yaratıcı ekonomilerde bunun çok kıymetli, önemli bir alt başlığı. Kalkınma ajanslarımızın bu süreçteki öncü rolü sizlerin katkıları ve işbirliğiyle daha da güçlenecek. Tüm katılımcılarımızın katkılarıyla. Bu vesileyle etkinliğin tüm katılımcıları için ilham verici ve verimli geçmesini diliyorum. Ecmel Hocama da inşallah ben de can kulağıyla dinleyeceğim. Herkese katılımı için tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sonay Hanım ses. Evet, evet, pardon. Ben de teşekkür ederim Caner Bey. Proje gerçekten çok değerli. Ben de kendi adıma bir yaratıcı sektörün bir parçası olarak da teşekkür etmek isterim böyle bir projeye yol açtığınız için. Çıktılarını heyecanla bekliyoruz, hayata geçmesini heyecanla bekliyoruz. Bir yandan da soru cevap kısmına yazılar geliyor. Teşekkür ederiz. Bizim için keyifli olur. Hani şu an bizi dinleyenleri de tanımak. O yüzden bir yandan ben de Ecmel Hocam da bakmaya devam edeceğiz. Kendinizi tanıttığınız bu soru cevap kısmında. Evet, bugünün özel konuğuna dönüyorum. Doktor Ecmel Ayran, kariyeri boyunca akademik ve profesyonel alanları bir arada yürütmüş, varlık yönetimi, gayrimenkul geliştirme ve eğitim alanlarında yerel ve uluslararası girişimlerde bulunmuştur kendisi. Boğaziçi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uzun yıllar dersler vermiş. Bilgi Üniversitesi'nde mütevelli heyeti vekil başkanı ve Lorient International Türkiye CEO'su olarak görev yapmıştır. Öğrenme ve gelişimi yaşam amacı olarak gören Doktor Ayral, Unlearn Academy, Polyversity ve Tobeto gibi eğitim odaklı girişimlerin de kurucularındandır. Aynı zamanda Advancity ve Konda'da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta ve HBR Türkiye YouTube yayınlarında moderatörlük, Forbes Türkiye'de ise köşe yazarlığı yapmaktadır. Ecmel Hocam, özetlemeye çalışsam da saymakla bitmiyor. Aslında sizden dinlesek, profesyonel yolculuğunuzdan ve bugünün konusu olan değişim yönetimine nasıl yollarınızın kesiştiğinden bahseder misiniz bizim için? Memnuniyetle. Öncelikle herkese tekrar merhaba. Burada olmaktan çok memnunum. Hem bakanlığımızın ve kalkınma ajanslarının bu projelerinde sadece bunda değil başka projelerde de birlikte çalışıyoruz. Ne kadar sahiden ülkemiz için katma değer üretebildiğini bu projelerin görüyorum. Ve içlerinde bulunmaktan da çok memnunum. Sonay Hanım'ın dediği gibi işte ömür uzadıkça ömrün içine farklı faaliyetler giriyor. Değişiklik insanın hem kendi içinde hem etrafında gözlemlediği, bazen tetiklediği, bazen maruz kaldığı bir şey. Ve onu yönetmek çok da doğru bir kelime değil belki. Onunla birlikte yaşamayı başarmak, bazen etkilemek çok önemli. E, Bir iki tane hani bugün ne yapmak istiyorum ondan bahsetmek isterim. Hep yaratıcı endüstrilerden bahsediyoruz ama aslında bütün endüstriler artık bir kültür endüstrisine dönüşmüş durumda. Onu birazdan örnekleriyle anlatacağım size. Yani bu kültür endüstrisidir, yaratıcı endüstridir. Bu değildir diye bir şey söylemek mümkün değil. Tarımla da uğraşıyorsak bu bir yenilikçi, yaratıcı endüstri olma potansiyeline sahip ve zaten öyle değilse ürettiği katma değer düşük oluyor. Onun için burada bir bundan bahsetmek isterim öncelikle. İkincisi bu oturumun neticesinde sizin aklınızda cevaplar kalmasından ziyade aklınıza yeni sorular düşürmek benim hedefim. Umarım başarırım. Onları da sizden oturumun sonunda da duymayı çok isterim aklınıza takılanları. Ama ben size sahiden daha ziyade ya bir dakika evet buna bir de böyle baksak dedirtebilirsem bu bir saati çok verimli harcamış oluruz hep birlikte diyeyim. Sizin sorularınızı göremeyeceğim ben ama Sonay Hanım görüyor olacak. Onları bana yönlendirebilir. Ee, evet, herkese katılımları için teşekkür ediyorum. Sunumuma geçiyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Ee, Hazırız hocam. evet. Evet, şu an sunumumuzu görüyoruz ve
Teşekkür ederim. Presentation moduna geçebilirsiniz. Teşekkürler. Bir de tabii bu sunum proje standartları dolayısıyla İngilizce bir sunum ama Türkçe yapacağız. Türkçesi de bunun var ve sizinle de bütün katılımcılarla da sonra da YouTube kanalında da paylaşacağız. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ben aslında birazcık hani nelerden bahsedeceğiz? Önce bir dünya nereye gidiyor, neler oluyor? İçinde yaşıyoruz zaten. Sonra bunu açıklamak için benim elverişli bulduğum bir teori, bir yaklaşım var, kaos teorisi. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sonra paradigma değişiklikleri diye tarif ettiğimiz bu değişimlere birazcık değineceğim. Çünkü aslında bizi rahatsız eden ya da endişeye sevk eden şey değişimin kendisi değil. O değişimin olduğu ya da olacağı zaman bizim orada ne yapacağımızı bilmiyor olmamız aslında problem. Yoksa değişimin kendisinde bir problem yok. Sonra peki o zaman bu paradigma değişiklikleri sonrasında liderlikten de bahsediyoruz. Bu nasıl bir liderlik gerektiriyor? Lazım mı sahiden bu liderlik? Ve nasıl bir liderlik? Sonra 21. yüzyılda bizim insan olarak yani makrodan mikroya doğru gideceğiz. Hangi yetkinliklere sahip olmamız lazım? Bir de hayata nasıl bakalım diye bir şeyle kapatacağım. Şimdi biraz şöyle dünyaya bakalım diye yani cesaret ederek bakmak durumundayız dünyaya. Çünkü sahiden olumlu şeyler, olumsuz şeyler hepsi bir arada gidiyor. Küreselleşme tabii ki çok hızla devam etmekte geçtiğimiz son 200 yılda ama dijitalleşmenin etkisiyle bu artık giderek öyle olmaya başladı. İşler, işbirlikleri, rekabet her şey küresel. Tabii küresel ısınmanın kendisi bütün dünyayı etkiliyor. Her tarafta çatışmalar, çarpışmalar var. Hem iklimle ilgili henüz yaşamadığımız ama şu anda dünyadaki bu çatışmalar, çarpışmalar dolayısıyla ve ekonomik problemler dolayısıyla göçün arttığı bir dünyadayız ve çalışma şeklimiz de değişiyor. Yani hani böyle bir tablo önümüze koyduğumuz zaman e, iyi ya da kötü demeyeceğim bunu ama önümüze yeni fırsatlar ve tehditler çıkaran bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi bununla ne yapacağız? Ama bunu anlatırken de bu giderek bize daha sabit gözükenden değişken, bulanık gözükene doğru giderken hani sözel değil ama görsel olarak bu akışı tarif eden Pablo Picasso'nun bir artistik kronolojisini sizle paylaşmak istiyorum. Nereden nereye doğru evrilmiş? Buradan çıkaracağımız bir şey var mı acaba? Şimdi bakın bu resme baktığımız zaman bu bir tabiatta bulunduğu haliyle bir yetişkin erkek. Bu Pablo Picasso'nun otoportresi ama onu bilmemize gerek yok bizim. Buna bakıyoruz evet diyoruz. Bu bir adam, yetişkin bir adam. Üzerinde bir bilişsel faaliyet göstermiyoruz ve hepimiz hemfikiriz. Herhangi bir tehdit hissetmiyoruz burada. Sonra bu da bir kadın. Bu da aslında Gertrude Stein. Kim olduğunu bilmemize gerek yok. Ama bu da yetişkin bir kadın. Malum tabiatta bulunduğu hali. Sonra bir şeyler değişmeye başlıyor. Bakın burada keskin hatlar. Aslında böyle bir insan yok. Ama biz buna bakınca neyi temsil ettiğini hemen anlıyoruz. Bir bilişsel faaliyet geçiriyoruz ama farkına bile varmadan. Hemen isimlendiriyoruz hep beraber. Sonra giderek karışıyor işler. Burada bakınca benim gibi kel ve sakallı bir adam var. Tamam ama gerisi ya rivayet muhtelif. Sonra iyice karışıyor işler. Sonra renkler de giriyor falan. Bunun ne olduğunu anlamamız çok mümkün ve sonunda böyle bir şeye geliyoruz. Şimdi buraya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Bir kendi kendinize sorun ve kendinize bir cevap verin. 5, 4, 3, 2, 1. Çok karışık değil mi? Bu tablo aslında Picasso'dan 300 yıl önce yaşamış Velázquez'in Las Meninas, Küçük Kız ve Nedimeleri tablo. Yani şu tablonun Picasso'ca ifade edilmiş hali. Şimdi buna bakınca her şeyi görüyoruz ve anlıyoruz. Bir değişim yok burada. Hepimiz hemfikiriz üstüne düşünmeden anlıyoruz. Şimdi bütün hikaye buna bakıp bunu görebilmekte. Eğer biz buna bakıp bu karmaşık dünyaya arkadaki temel değişkenleri, parametreleri yakalayabiliyorsak işte o zaman bu değişimle baş etmek ve kültürel endüstri diye tarif edebileceğimiz belki gayrimaddi unsurların oraya değineceğim birazdan kıymet kazandığı dünyayı daha iyi anlayabiliyoruz. Buna bakıp bunu görmek. Şimdi bunu yaparken de aslında neredeyse tarihin başından beri insanlık iki temel perspektiften yaklaşmış içinde bulunduğumuz evreni.
anlamlandırmak için. Bir pozitivist ve non-pozitivist. Çok teorik bir şeye girmeyeceğim tabii ki. Ama aslında bu ne demek istiyorum ben burada? 4 tane temel alanda epistemolojik, ontolojik, insan tabiatına dair ve metodolojik 4 alanda 2 uçtan yaklaşmışız. Ve bu uçlara baktığımızda şu iki tanesi çok kritik olanlar onlar. Ontolojik ve epistemolojik diye tarif ettiğimiz şey şu. Aslında ben neyi bilebilirim ve nasıl bilebilirim, değil mi? Bizi rahatsız eden şey aslında bilmemek. Neyi bilebilirim, nasıl bilebilirim? Şimdi ben tamamen pozitivist bir yerden baktığım zaman ampirik, yani gördüğümü, deneyimlediğimin gerçeklik olduğunu söyleyebilirim. Bu bir bakış açısı. Diğeri, öbür tarafa öbür uca gittiğimiz zaman tamamen sübjektif, belki sezgiye dayalı bir karar olur. Bu iki arada biz gidip geliyoruz tarih boyunca. Ama mesela şöyle bir soru sorsam size, belki daha anlamlı bir soru olur bu. Mesela dünya dönüyor mu ve bir küre midir diye bir soru sorduğum zaman ben, diyeceksiniz ki şimdi ne zırvalıyor tabii bu adam, geldik buraya dinliyoruz. Ama tabii ki ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Dünyanın bir küre ve döndüğüne inanıyorum. Ama bu soruyu acaba size mesela bir 700 sene önce falan sorsam, gene bir araya gelebilsek, ne derdiniz? Gene önce ne zırvalıyor derdiniz. Sonra da tabii ki düz derdiniz, değil mi? Hala diyenler var, biliyorsunuz, bu Düz Dünya Derneği diye bir dernek var. Ne demek istiyorum? Aslında biz üzerinde bulunduğumuz gezegenin formu ve nasıl hareket ettiğine dair bile rivayetlere göre davranıyoruz. Bunu bir eleştiri olarak getirmiyorum. Bu aslında içinde bulunduğumuz iklimde birçok şeyin bilinmez olduğu ya da üzerinde rivayetlerin çok olduğu bir alan. Ve bu kötü bir şey değil, çünkü o zaman yeni bir şey yaratacak, yeni bir şey söyleyecek alan var demek. İşte aklımıza düşecek sorulardan bir tanesi bu: dünya sahiden dönüyor mu yoksa düz mü? Şimdi burada da bir iki tane cümle sizle paylaşmak istiyorum. Hızlı olması adına ben okuyayım. İşte bir tanesi diyor ki, Machiavelli 1532'de demiş ki, aynı şeyleri yapan iki insan farklı sonuçlara ulaşabilir. Doğru mu bu? Vallahi doğru yani. Ama lineer bir dünyada, yani tamamen pozitivist bir dünyada bu mümkün olabilir miydi sahiden? Olamazdı. Çünkü aynı şey yapıyorsak sonucunun aynı olması lazım. İşte burada aynının açıklaması çok önemli. O aynının içindeki nüansları kaçırıyor olabiliriz bazen. Ya da sahiden aynı olsa da sonuçları iklimi ve şartlara göre değişebilir. Devam edelim. Niye edemedim? Ettim. Bu da başka bir cümle okuyacağım size. Diyor ki burada bir kaptan, bütün meslek hayatım boyuncaki uzun bir meslek hayatı, hiç kaza yapmış gemi görmedim. Kaza da yapmadım ve hiç de bir tehlikeyle karşılaşmadım diyor. Bir gazeteci grubuyla mülakat yaparken, kaptanı tanıyor musunuz? 1907 yılında Kaptan E.J. Smith, muhtemelen tanımıyorsunuz ama gemisinin adını biliyorsunuz. Evet, aklınıza gelen gemi Titanic. Yani yola çıkmadan önce geçmiş yoğun tecrübesine dayalı olarak sorulara verdiği cevap, geleceği geçmişin bir projeksiyonu, uzatılmış hali olarak değerlendiriyor. Ve o zaman sahiden bir risk yok ortada. Ama hikayenin sonunu biliyoruz. Adamcağızla dalga geçmek için paylaşmıyorum bu cümleyi tabii ki. Ama bize şunu çok çok güzel gösteriyor: gelecek geçmişin uzantısı değildir. Geçmiş de şüphesiz bağlıdır ama şartlar, geleceği gelecek yapan temel unsur onlardır. Onun için sırf geçmişe bakıp geleceği üretemeyiz. İşte burada bizim yenilikçi, yaratıcı endüstriler diye tarif ettiğimiz şeyin tüm endüstrilere katkısı burada kendini gösteriyor. Onun için bunu biraz daha iyi anlamak için de bir teoriden faydalanmak istiyorum. Kaos teorisinden. Kaos teorisinin çeşitli önermeleri var. Birkaç tanesini biliyorsunuzdur. Ee, Bir tanesi şu: diyor ki biz dünyayı aslında iki temel seviyede değerlendirebiliriz. Makro seviye ve mikro seviye. Makro seviye, burada hatta strange attractor denen tuhaf çekim gücü diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz unsurlar var. Aşağıda da mikro seviye. Mesela şöyle bir soru sorsam, bugün ocağın 29'u, ben size 29 Nisan'da bulunduğunuz binanın önünde hava kaç derece olacak desem, bunu bilebilmeniz mümkün değil tam olarak. Çünkü
güneş hareketlerini falan öngörmeniz lazım, rüzgar hareketlerini, ama mevsimi bilebiliyoruz. Bir aralık verebilirsiniz bana. Şimdi iş dünyasındaki temel sıkıntılarımızdan bir tanesi, biz mikro seviye hedefler peşinde koşuyoruz. Yani objektiflerimiz rakamsal, tam nokta atışı tutturmamız lazım ve şunu hiç değerlendirmiyoruz. Benim acaba koyduğum hedef sahiden hala aynı kalabilir mi, yoksa değişti mi? Bunu da yukarıdaki o makro seviye değişkenine bakarak aslında değerlendirmemiz lazım. Onun için ne yaparsak yapalım, hedeflerimize ulaşıp ulaşmadığımızı değerlendirirken aslında o hedeflerin hala geçerli olup olmadığını da sorgulamamız lazım. Buyurun, size bir tane soru alanı. İkincisi, işte bunu herkes biliyordur. Pekin'de kanat çırpan kelebek işte New York'ta fırtınaya sebep oluyor falan. Nasıl bir kelebekse. Ama burada aslında hani derler ya, şair ne demek istiyor? Bunun aslında anlamı şu: esneklik çok önemli. Çünkü sebep sonuç ilişkilerini tam olarak kestirebilmemiz mümkün değil. Ben bu kadar bir harekette bulunabilirim. Bunun sonucu bu kadar olabilir, kocaman. Ya da tam tersi. Ve yön bu tarafa doğru niyetlenirim, kendimi öbür tarafta bulurum. Çünkü arada bizim kestiremediğimiz iç Ecmen hocamın sanırım internette bir bağlantı problemi oldu. fragility diye tarif edilen, buna kırılganlık eksikliği diye de tanımlayabiliriz bunu. Ben mukavim olma hali diyorum buna. Yani hem esnek, biraz eski Türkçe belki yaşıma verin, ama hem esnek hem sağlam olabilme hali. Nasıl olabiliriz böyle? Orada da esnekliğin önemi, bakın bir iki tane uç örnek, karikatür örnek verdiğimiz zaman belki daha iyi anlaşılıyor. Bakın 2020'de bu Covid krizi patladığında petrol bir anda Nisan ayında, Mayıs teslim petrolün fiyatı 80 dolardan eksi 40 dolara düştü. Ve tam o anda eğer bir tanker alabilme imkanımız olsaydı ve 4 ay sonra da tekrar 80 dolardan e, varil başına 120 dolar karla tankeri de satabilseydik, bir anda işte elimizde 250 milyon dolar falan bir para olabilirdi. Karikatür bir örnek, bilmiyorum olmuş mudur. Ama içinde bulunduğumuz dünya bu kadar esnekliği gerektiren bir dünya. Bu esnekliği yaratacak olan şey de aslında bizim hep üzerinde durduğumuz yaratıcılık derken, bir ürün yaratmaktan ziyade bu esnekliği bize kazandıracak fikir üretebilmek ve onun peşinde koşabilmek. Burada da sistemlere bakabilmek çok önemli. Yani neyin neyi etkilediğini anlayabilmek için sistem teorisine de bakmak lazım. Bu da şu: herhangi bir önümüzdeki probleme baktığımızda, sebep sonuç ilişkilerini çok lineer gördüğümüzde önemli unsurları yitiriyoruz. Mesela benim çok kullandığım bir örnek bu. 1958 yılında Çin'de büyük bir kıtlık oluyor. Ve Mao, o götürüyorlar kıtlığın, işte anlatıyorlar ne durumda olduğunu ülkenin. Açlık var, kıtlık var. Diyor ki neden oluyor bu? Bizim mahsulüm, diyor ki mahsulleri serçeler yiyor. Süper. O zaman derhal serçeleri öldürelim ve kıtlık sona ersin. Yapıyorlar. Bakın burada gördüğünüz resimde köylüler serçe avlamış, belediyeye götürüyor. Oradan para alacaklar. Bir iki ay durum düzelir gibi oluyor. Fakat sonra şöyle bir şey oluyor: serçeler aslında çekirgeleri yiyorlar. Ve serçeler ortadan yok olduğunda bu sefer çekirge sürüleri mahsule dadanıyor ve onlarla baş etmek daha da güç. Daha büyük bir açlık geliyor. Sonunda o dönemdeki Sovyetler Birliği'nden serçe ithal etmek zorunda kalıyorlar. Yani problemlerin çözümlerine baktığımız zaman aklımıza ilk gelen cevap aslında bizi yanlış yere götüren bir cevap olabilir. Kırılganlık eksikliği ya da esneklik, mukavim olma hali, bu sistemin içindeki sebep sonuç ilişkilerini sorgulamaktan geçiyor. Başka bir unsur gene homeostasis denen bir kavram. Kaos teorisinin bize önermelerini sunarken dikkatimizi çektiği bir alan. Diyor ki herhangi bir şey bizim denge noktası diye tarif ettiğimiz noktadan hareket ettiğinde, mesela şu sarkaçı çekip bıraktığımızda biz ne yapacak? Gidecek, gelecek, gidecek. Sonra nerede duracak bu? Dik. Değil mi? Niye? Çünkü yer çekimi var. Çok güzel. Fakat biz bunu alıp sosyal fenomenlere, iş hayatına yansıttığımız zaman
çok yanlış bir metafor kullanıyoruz. Çünkü orada yer çekimi yok. Bir şey değiştiği zaman onun tekrar nerede duracağını kestirebilmemiz çok mümkün değil. Özellikle büyük krizler sonrası. Covid'e bakın mesela. İşte şu anda bizim bunu 5 sene önce böyle bir toplantı yapıyor olsaydık bunu yapmak aklımıza gelmeyecekti. Bu ikincil bir çözüm olarak ortaya çıkacaktı. Ama denge değişti. Şimdi o zaman buna yönelik bütün ürünlerin de birazdan göstereceğim değişmesi lazım. İşte bu bizi VUCA diye tarif ettiğimiz böyle koca kavramların üzerinden hoplaya zıplaya biraz gidiyorum ama bu şunu özellikle yapıyorum. Aklınıza sorular düşürmek, buradan sizden sorular tetiklemek için yapıyorum. Duymuşsunuzdur belki bu VUCA denen bir kavram var. İngilizcesi volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Yani oynaklık, belirsizlik, karmaşıklık ve bulanıklık. Bunlardan üç tanesiyle baş etmeyi biz biliyoruz. Oynaklık yani dövizin fiyatı ne olur? İşte altının fiyatı ne olur? Bunu biz baş etmeyi beceriyoruz. Bunu hedge edebiliriz. Portfolyo yaparız falan. Sigortalarız, hallederiz. Belirsizlik ve karmaşıklıkta bilgi topluyoruz. Bilgi toplayarak hallediyoruz. Bunlar bizim 20. yüzyıl boyunca ya da hatta ne diyelim aydınlanma sonrası, endüstriyelleşme sonrasında becerdiğimiz işler. Fakat beceremediğimiz bir tanesi var. Şu sol alttaki köşe o kutu. Orası ambiguity kutusu, bulanıklık kutusu. Orada neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Şimdi o zaman neyi bilmediğimi bilmiyorsam ben bilgi toplamamın bir anlamı yok. İşte buyurun size tasarım odaklı düşüncenin niçin ortaya çıktığı ve bu kadar popülerleştiği. Çünkü ancak orada ben deneyerek yani buradaki garibim zavallı okçu gibi gözleri bağlı ona demişler ki şu oku al yayında burada hedefi vur. Bilmiyor ki gözü kapalı. Ne yapabilir? Ucuz ve küçük oklardan her yere atabilir. Nereden ses geliyorsa oraya tekrar ok atmaya devam edebilir ya da dönüp arkasını kaçabilir. Şimdi onun için burada bu bahsettiğimiz VUCA'yla özellikle sizlerin yaratıcı endüstri diye tarif ettiğimiz alandan gelen insanların kullandığı metotların neden var olduğunu burada görebilmeniz mümkün. Onun için kocaman planlar yapıp yürüyebilmek yerine değişiklikle baş etmek için tek çaremiz veri üretmemiz lazım. Var olmayan veriyi üretmemiz lazım ki bilgi alabilelim. O veriyi üretmek için de hareket etmemiz lazım. Harekete geri bildirimle ancak veri ürüyor. Aksi takdirde yeni bir fikre veri bulamazsınız. Çünkü yoktur. Hareket edip üretmeniz lazım. İşte burada da VUCA'nın yanında bir tane daha böyle malum İngilizce'de baş harflerden oluşan akronimler çok popüler. Bu da VUCA'nın devamında gelen BANI diye tarif ettiğimiz bir akronim. İşte brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible. Türkçe konuşalım. Burada aslında diyoruz ki ya biz kırılgan hissediyoruz kendimizi bu değişiklikler karşılığında. Değil mi? Bütün mukavemetimiz düşüyor. Çünkü nerede olduğumuzu kestiremiyoruz, endişe ediyoruz. İkincisi, kaygı duyuyoruz. Bu kaygıyı aşabilmek için aslında etraftakilerin ne düşündüğünü, etraftaki verilerin ne olduğunu, ne hissettiklerini ve insan olmayan unsurların yani teknoloji vesaire ve benzeri unsurların ne olduğundan verilerden haberdar olmamız lazım. Bu kaygıdan kurtulmak için. Üçüncüsü doğrusal olmayan değişikliklerin önümüzdeki dönemde daha da artacağından haberdar olmamız lazım. Onun için adaptasyon becerisi ve gücü yani gene esnek ve mukavim olabilmek burada çok önemli. Buna da başka bir kelime bulursanız çok da memnun olurum. Çünkü mukavimin içinde esneklik var. Ama yeni kuşakların çok haberdar olmadığını gördüğüm bir kelime. Kelime öneriniz varsa çok seviniriz. Ve sonuncusu anlaşılmazlık. Anlaşılmaz çünkü daha önce görmedik. Hangi veriye ihtiyacımız olmadığını bilmiyoruz. Orada da sezgi devreye giriyor. Yani bizim aslında çoğunlukla pozitivist yaklaşım diye tarif ettiğimiz yerde bir tarafa bıraktığımız içimizdeki sezgi. O sezgi bize yol gösteriyor. Fakat sezgiyi denetlememiz lazım. Sahiden öyle mi diye. Aksi takdirde sabit fikire dönüşüyor.
benim sezgim doğrudur dediğini ve başarı bu anlamda çok tehlikeli bir şey. Çünkü o başarı sizin sezginizin yanılmaz olduğunu size inandırabilir sizi ve liderlik pozisyonunda olduğunuz zaman da etrafınızdakilerin de size inandığını ve güvendiğini düşünürsek eğer hep beraber bir felaketin içine yol alabiliriz. Onun için buradaki dördü aslında birlikte çalışıyor diyelim, devam edelim. Şimdi peki böyle bir dünyada şirketler nasıl hayatta kalacak? Sizin girişimlerinizde, tüm kurumlar, organizasyonlar. Şimdi birkaç tane burada sizle bilgi paylaşmak istiyorum. Bir tanesi şu, bir büyük kurumlar var, bir de yeniler var, malum startuplar. İşte araştırmalar bize şunu gösteriyor. Büyük kurumlar sermayeleri itibarıyla, marka güçleri, teknolojiye erişimleri itibariyle çok kuvvetliler. Ama bu kadar değişken bir dünyada onlar kendilerini aslında hepimizin içinde bulunduğu ya da ilişkide olduğu büyük kurumlara baktığımız zaman büyük stratejik planlarla, bütçelerle, karar verme mekanizmalarıyla bir taraftan yavaşlatıyorlar ve ketliyorlar. İyi mi kötü mü? Startuplar için iyi bir şey bu. Çünkü araştırma bize şunu gösteriyor. İşte bu hep konuşulan çeviklik, deneme becerisi falan bütün bunlar da startuplarda. İşte büyük kurumların içinde özellikle yaratıcı sonuçlar elde etmeye yöneleceksek eğer bunları içeriye sokmamız lazım. Bakın bir tane örnek vereyim size. 2000'li yıllara kadar 1 milyar dolar eşiğine ulaşan firmalara baktığımızda bu Amerika'daki Fortune 500 vesaire en büyükleri oraya gelmelerinin aldığı süre yaklaşık 20 yıl. Bugüne baktığımız zaman 1 yıl civarında. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Hani büyük olanın aslında durumu çok da sağlam olmayabilir. Startup için baktığımız zaman fırsatlar her zamankinden daha yakınımızda olabilir. Şimdi birazcık ben bu değişimden bahsediyoruz malum. Şöyle bir 200 yıllık değişimden bahsedeceğim size ama 5 dakikada merak etmeyin. Şimdi bir tanesi bu değişim paradigmalarına baktığımızda nerelerde kırılmış diye. Bir tanesi işte arz ve talepte kırılmalar olmuş. Ne demek istiyorum? Şöyle bir 150 sene geriye gittiğimiz zaman arz giderek e, küçükten büyüğe gitmiş. Yani tek tek üretilen ürünlerden malum endüstriyelleşme sonrasında seri üretime geçilmiş. Enerji var, teknoloji var, seri üretim falan. Ford işte burada ortaya çıkıyor. Ölçekler büyümüş. Ama başlangıçta bu ölçek büyümesine rağmen çeşitlilik azmış. Hatta Henry Ford'un meşhur lafı var. Biliyorsunuzdur belki. Ne renk araba istersen iste yeter ki siyah olsun diyor. Çünkü öbürünü yapabilmek çok mümkün değil. Ama bugüne baktığımızda geçen gün bir otomobil fabrikasıyla görüşüyorduk. Herhalde aynı marka, aynı model herhalde 10 binin üzerinde kombinasyon çıkabiliyor ortaya. Çeşitlilik had safhada. Ve üçüncüsü yeni ürün bölü zaman. Bu özellikle gene yenilik, yaratıcılıkla alakalı arkadaşlarımız için çok önemli. Bakın ben işletme okurken hocalarımızın söylediği bir tamlama vardı. Bir ürünün ekonomik ömrü. Değil mi? Nedir bu? Bir ürünün tamiri yenisinin fiyatının üzerine çıktığı zaman ömrü bitmiştir. Değil mi? Çok net, açık. Ama bugüne bakıyoruz. Bugün öyle bir şey yok. Bir ürünün ömrü ne zaman bitiyor tüketici için? İşte bunun yenisi çıkınca yenisini almak istiyoruz. Paramız varsa alıyoruz. Yoksa istiyoruz ama. Demek ki talebimiz yönleniyor. Şimdi böyle bir dünya yani küçük, basit ve yavaş bir dünyadan biz büyük, karmaşık ve hızlı bir dünyaya yani kaotik bir dünyaya geçiyoruz. Onun için kaos teorisinin önermeleri burada işe yarıyor. İkinci kırılma bundan da kaynaklanıyor. Örgütleri, organizasyonları, şirketleri başarıya götüren unsurlar nelermiş diye baktığımızda modern zamanlar diye tarif ettiğimiz Charlie Chaplin'in meşhur filmi vardır Modern Zamanlar. İzlemeyen varsa aranızda izlemenizi öneririm. Yani bütün bu anlatacaklarımı ses olmadan anlatıyor sahiden. Şimdi şu 20. yüzyıl şirketleri ölçek büyüklüğü, bu büyük ölçeği yönetmek için hiyerarşi, iş bölümü hepsini kontrol eden bir sistemle büyümüşler ve hayatta kalmışlar.
Bugüne baktığımız zaman, postmodern zamanlar diye tarif ettiğimiz zamanlara, bunların etkisi yoktur diyemiyorum. Ama bunlar bazen tam tersi negatif katkıda bulunabiliyorlar şirketlere. Çünkü şu 4 tane unsur çıkıyor araştırma sonucunda. Hız, esneklik, işte bir araya geldiği zaman bu meşhur tabir agility, çeviklik, entegrasyon, bir aradalık ve yenilikçilik. Bu 4 tanesi. Şimdi bu soldaki 4 önemsiz değil. Fakat bu soldaki 4'le beraber bu sağdaki 4'ü ortaya çıkartmak çok güç. İşte onun için bunlar startuplarda var. Ve startuplara da büyüklerin ihtiyacı var. Kendi içlerini alıp yok etmek yerine kendi sistemleri içinde onları bir nevi balinanın üzerindeki o diş temizleyen küçük canlılara benzetebilirsiniz. Orada tutup onları da yaşartmak ancak öyle mümkün. Ve sonrası peki böyle bir örgüt yapısı nasıl olabilir diye baktığımızda şunu görüyoruz. Yekpare büyük örgüt yapılarından işte mesela bu hiyerarşik kocaman dik yapılardan şu gördüğünüz soldaki Flatiron Building Manhattan'a giden varsa aranızda bilir 20. yüzyılın çok önemli bir iş merkezi, iş binasıdır. Sağdaki de biliyorsunuz hepiniz muhtemelen Apple'ın kampüsü. Binada demiyoruz. Şimdi bu ikisi arasındaki mimari fark aslında bizim iş yapış şeklimizin de farkını gösteriyor. Soldan sağa geçtik çünkü bizim yukarıdan aşağıya bu yeşil damlacıkta olduğu gibi salkım saçak örgüt yapılarımız aslında değişime kapalı. Onun için networklere dönmemiz lazım. Ve giderek çalışan kurum ilişkisi e, dönüşmekte. Çünkü bu soldaki damlacıkta bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman o kutulardan birini çektiğinizde o çıta düşüyor. Yapamıyoruz. Hepsini birden düşünmek lazım. Ama network organizasyon diye tarif ettiğimiz ağ yapılara baktığımız zaman bunlar sürekli olarak eklemeler ve çıkarmalarla form değiştirebiliyorlar. İşte büyük yapılara Apple'a baktığınız zaman şu anda mesela çok tipik bir hem mimari yapısından da belli hem kendi örgüt yapısından da belli bir ağ örgüttür. Ve şunu söyleyeyim mesela giderek bağımsız çalışan freelancer hangi gözlükle baktığınıza bağlı değişir tabii ki bu. Ama gene istatistiklere bakınca Amerika istatistikleri çok çarpıcı. E, Toplam iş gücü içinde bağımsız çalışan oranı ne kadar biliyor musun? %36. 2027'de %50'nin üzerine çıkması bekleniyor. Çünkü şirketlerin şu an diyelim ki X becerisine sahip 10 kişiye ihtiyacı var. 3 ay sonra X becerisine sahip 7 kişi, Y becerisine sahip 12 kişi lazım. Bu bizim başımıza geldiği için çok açıklıkla söylüyorum başka bir kalkınma ajansı projesinde. Değişiyor ihtiyaçlar. Şimdi o zaman tek çare içeridekileri herkese her alanda eğitebilmek mümkün olmadığına göre giderek değişken bir yetenek havuzundan o yeteneklerle e, dönemsel olarak çalışmak. Yeteneğin de bir dönem oraya, bir dönem başka yere hizmetini ve yetkinliklerini sunabileceği altyapıların oluşturulabilmesi. İşte bu hem esnek hem verimli yani mukavim bir örgüt yapısı çıkarıyor ortaya. Ve tabii bir unsur da şu, tangible'dan intangible ben ona maddiden gayrimaddiye bir dönüşüm var. O da şu e, şirketlerin toplam değerlerine baktığımız zaman değerden kastım pazarda kaç para ediyor yani. Halka açık bir şirket. Şöyle bir şey görüyoruz 2000'lere kadar. Yaklaşık %80'i tangible, maddi unsurlar. Yani binalar, makineler, ekipmanlar falan filan, araç, alet, edevat. %20'si gayrimaddiler. Yani sonunda gayrimaddinin dayandığı yer insan sermayesi, birlikte nasıl çalıştığımız örgütsel, organizasyonel sermaye ve bilgi sermaye, information capital, malumat sermayesi diyorum ben ona. Çünkü enformasyonun Türkçesi bilgi değil, malumat aslında. Şimdi bunlar bir araya geldiği zaman gayrimaddi kıymeti oluşturuyor. 2000'lere kadar %80'i maddi, %20'si gayrimaddi iken 2010'lara geldiğimizde bu tepe taklak olmuş vaziyette. Hatta şimdi bir iki örnek vereceğim. Neredeyse %100'ünün gayrimaddi olduğu şirketler çıkıyor ortaya. İşte gene burada yaratıcı endüstriler çok
önem kazanıyor. Çünkü fark yaratmak için kocaman bir sermaye birikimine ihtiyacınız olmayabiliyor. İşte mesela burada size bir küçük video göstereceğim. Şu anda duvarda ve masada olan şeylere bakın. Sonra onların başına neler geldiğini de hep birlikte zaten yaşıyoruz. Bakın bir sürü şey var burada. Hepsi gidiyor şimdi yavaş yavaş. Hop telefon bu gözlük kaldı. Bu gözlükten de aldım bir tane. Şimdi böyle bir dünyaya gidiyoruz. Önemli olan bu fikri ortaya atabilmek. Bakın mesela gene örnekler vereceğim size. Airbnb ve Starwood örnekleri. Starwood dünyanın en büyük otel zinciri ya da ikincisi. 1270'ten fazla büyük binası var. Bina dediysek bina yani sahip. Ve toplam piyasa değeri 6,90 milyar dolar. Bu ayın değeri. Airbnb'ye bakıyoruz. Konaklamadan bahsediyoruz madem. Hiçbir binası yok. 85 milyar dolar. Şimdi bunu benim kuşağım gördüğü zaman diyor ki ya iyi de birinin içi boş. İçi boş değil. İçindeki değer gayrimaddi değer. Görmüyoruz. Ama mesela daha az riskli bu. Çünkü büyüdüğü zaman çok hızla büyüyor. Öbürü 50 milyon dolar 50 milyon dolar ve 3 yıl ancak büyüyebilir. Diğeri çok hızla büyüyebilir. Küçülürken daha da çarpıcı. Bir tanesinin küçülmesi diye bir şey söz konusu değil. Lütfen hocam. Diğerini gördük Covid zamanı. Hocam internet bağlantınız çok az gitti ama sanırım şu an bizimlesiniz. Buradayım geldim. Tamam. Bir önceki örneği duydunuz herhalde. Uber ve Hertz'e benzer bir Evet. örnek aslında karşımıza çıkarıyor. 350 bin aracı var birinin, öbürünün hiç yok. Bir tanesi 1 milyar doların altında, öbürü 178 milyar dolar. Şimdi 2000'den sonra neler değişmiş özellikle göstermek istiyorum. Bakın 2004'te dünyanın en büyük şirketlerine bakın. İlk 5'te bir tek Microsoft var, bizim gayrimaddici diyebildiğimiz. 2024'e geldiğimizde Aramco hariç, o da yeni açıldı halka. Gerisinin hepsi gayrimaddici. Bakın şu Nvidia'nın başına gelenler, maalesef yani sunumu 2-3 gün önce hazırladığım için içinde DeepSeek yok. Çinliler. Ama o da aslında birbirlerini bunlar şüphesiz rekabet içinde yeniyorlar. Ama temelinde hepsinin gayrimaddi unsurlar var. Tesla örneği vermek istiyorum size. Gene maddi, gayrimaddi ve yenilikçi kültür ürünü olarak Tesla'dan bahsetmek istiyorum. Otomobil olarak değil. Bakın 2018'de üçüncü olmuş. 100 yılları geçip 62 milyar dolarla. Süper bir başarı değil mi? En büyük Toyota. 195 milyar dolar değeri var. Şimdi bakın Tesla 62'den 6 senede 7 senede 1,02 trilyona çıkmış. Bütün endüstriyi topluyorsunuz. Bir tane Tesla etmiyor. Ve tuhaf olan bir şey daha var. Bakın burada gelire baktığımız zaman aradaki gayrimaddi farkı göstermek için bu tabloları hazırladım size. Bakın en yüksek otomobil geliri 354 milyarla Volkswagen'ın. Sonra Toyota geliyor. Tesla ta 10. 97 milyar dolar geliri var. Değerlemeye bakıyoruz. Bakın Tesla en tepede 1 trilyon dolar değeri var. Volkswagen listede yok. Toyota ikinci, Geely'nin dört katı, değer itibariyle dörtte biri. Peki bu neden oluyor? Yani bu insanlar deli mi? Yani Musk çok popüler birisi ve ona yatırım değil. Burada nasıl tarif ettiğiniz önemli kendinizi. Maddi olarak ben otomobilim diye vereyim size. Toplam otomobil stoğunun satılmış hurdaya çıkmamış, eş zamanlı olarak yolda olanlarının oranı ne kadar biliyor musunuz? %7 sadece. 93'ü yatıyor. Şu anda benim arabamda yattığı gibi. Hepimizin de. Ama Tesla özellikle bu otonom, şimdi artık fabrika çıkışında da otonom olmaya başlamış. Sabah gördüm. Tesla otomobilciyim demiyor kendisine hiçbir zaman. Gidip okuyun kendini nasıl tarif ettiğini. Dünyadaki enerjinin iyi kullanımı için
bir araç olarak görüyor kendini. Hedef olarak koyduğu şey tamamen gayrimaddi bir hedef. Şu kadar araba satarım demiyor. Otomobil bahane. Yatırımcı olabilirsiniz, çalışan olabilirsiniz. Ne sattığınızı ve neyi vaat ettiğinizi tekrar tekrar sorgulamak lazım. Şimdi buradan da talep tarafına geçelim biraz. Burada da neden satın aldığımız da aslında değişiyor. Bakın biz İkinci Dünya Savaşı'nın e, sonrasında dünya bir bolluk dönemine girdi. Ne demek istiyorum bolluk dönemi derken? Toplam üretilen arzı olan yani ürün ve hizmetlerin toplamı bunlara olan talebin üzerine çıktı. O zaman pazarlama disiplini de tam orada başladı. Çünkü bizim ihtiyacımızın dışında satın almalar yapmamız gerekiyordu. O zaman ürüne maddi katkısının dışında bir gayrimaddi unsur katmak gerekiyordu. Yani bu Maslow'un hiyerarşisinde yukarıya satın aldığım ürünle ben kendimi gerçeklediğimi düşünebilmem lazım ki o ürün emtia olmaktan çıksın, yüksek kar getiren, ihtiyaca değil arzuya hitap eden, ürüne değil çözüme, gerçekliğe değil imaja dayanan bir şey haline gelsin. Bu hikayeyi biliyoruz. Bu yeni bir hikaye değil. Fakat bu hikaye giderek sonlanmaya ve zorlaşmaya başlıyor. İşte orada gene yaratıcı endüstri ve fikir önem kazanıyor. Çünkü bunun olabilmesi için çok temel bir şart var, ön şart var. O da şu, asimetrik enformasyon dağılımı lazım. Yani ben satıcı olarak sattığım ürün hakkında muhtemel tüketiciden daha fazla bilgi sahibi olmalıyım ki kandırayım demek istemiyorum. O ürünün etrafına bir aura öreyim ve inandırayım. İşte buna marka vaatleri diyoruz. Ama bugün o marka vaatleri yok oluyor. Çünkü ben şikayetim vara girince görüyorum. O televizyondaki reklamda anlatılanla gerçeklik arasındaki farkına varıyorum. İşte o zaman bu asimetrik enformasyon dağılımında sahiden talebe ulaşabilmek için gerçek olmak lazım. Ama o gerçeklik gayrimaddi bir gerçeklik. Yani ben vaat ettiğimi yerine getirebiliyor muyum? Çoğunlukla yaratıcı düşünce bir pazarlama düşüncesi olarak bir ürün etrafında aura üretmek için çıkıyor ortaya. Ama bu artık yetersiz. Ürünün sahiden vaadini yerine getirmesi lazım. Ve buradan da dijital dönüşüme geçmek istiyorum. Burada da endüstrilere biraz dokunalım. Böyle hoplaya zıplaya gidiyoruz ama dediğim gibi aklınızda hedefim benim soru bırakmak, cevap değil. Bir tane soru da şu. Bütün sektörler giderek bir dijital girdabın içine düşüyor. Vortex, digital vortex deniyor buna. Şimdi bütün işte teknolojinin kendisi bu VUCA, yeni ortaya çıkabilecek olan iklim değişikliği, işte teknoloji, Covid benzeri şeyler falan hepsi bütün endüstrileri alıyor, bir girdabın anaforun içine atıyor, oradan başkalaşmış olarak çıkıyor. Finans endüstrisi. Giderek dijital bankacılık artıyor. Paranın kendisi. Eğitim şu anda yaptığımız şey. Bina sahiden şart mı? Şimdi böyle bir dünyanın içine giriyoruz. O zaman benim sahiden yaptığım iş daha önceden yaptığım şekliyle yapmaya devam edersem yerinde kalabilecek mi? Neyi değiştirmem lazım? Neden vazgeçebilirim? Vazgeçeceğim şey maddi unsurlar. Gayrimaddi de sürekli yenilik yapabilme şansım var. Çünkü var olandan vazgeçebiliyorum. Binam varsa ve finans kullandıysam o binadan vazgeçemem ben kolay kolay. Satacak kimseyi de bulamam çünkü alacak olanın da ihtiyacı yok. Bütün gayrimenkul sektörü şüphesiz böyle değil ama yani özellikle eğitim, finans gibi alanlara baktığımızda bunları görüyoruz. Onun için kullanmaktan hoşlandığım bir kelime değil yaratıcı endüstri ya da kültür endüstrisi. Çünkü tüm endüstriler artık kültür endüstrisi ve yaratıcı endüstri olmak zorunda. O zaman ne yapabiliriz? Burada üç tane unsur çıkıyor. Bir tanesi farkındalık. Bizim etrafta ne olup bittiğine dair veriye ihtiyacımız var. Aksi gibi veri yok. Dönüyoruz gözü kapalı okçunun durumuna. Bir şeyler denemem ve veri üretmem lazım. İşte A/B testleri gibi, ürün prototipleri gibi, işte tasarım odaklı düşünceye hakim olmak gibi becerilere sahip olmam lazım. Sonra bunlara dayalı senaryolar geliştirip o senaryoları denemem lazım ve bunları da çok hızlı yapmam lazım.
Şu çemberi benim sürekli bunu döndürmem lazım. Aksi gibi bu durabilecek bir çember değil. Durduğunuz zaman düşüyorsunuz. Bisiklet gibi bir şey bu. Size çok rol düşüyor yani. İşte o zaman böyle bir dünyada da liderlikten bahsediyoruz. Şimdi liderlik çok e, örgütsel davranış alanının bütün işletme alanının aslında üzerinde durduğu bir konu. Çok güzel. Harika. Fakat şöyle bir durumdayız. Biz liderliği acaba 20. yüzyılda popülerleştiği dönemin liderliğiyle bugünkü liderliği karşılaştırdığımız zaman ne görüyoruz? Mesela bakın şu resme baktığınız zaman ne eksik? Cevap alamıyorum sizden ama hep beraber neyin eksik olduğunu görüyoruz. Şef yok değil mi burada? Yok. Bu orkestranın adı Spira Mirabilis. İstanbul'a geldiklerinde de gittim. Hatta sohbet etme imkanım da oldu aralarından birileriyle. Bunların şefi yok. Bunların bir merkezi de yok. Avrupa'nın çeşitli kentlerinde e, çalışan müzisyenler bunlar. Sonra bir araya gelip belli yerlerde provalar yapıyorlar ve bir uyum yakalıyorlar. Sonra bir araya gelip konser veriyorlar. Şimdi bu daha önce düşünülebilir bir şey değil. Yani bazen oda orkestrası oluyorlar, bazen kocaman bir senfoni orkestrası oluyorlar. Ölçek değişiyor, tür değişiyor ve lider yok. Şimdi bunları bir arada bir uyum içinde çalıştıran şey nedir diye baktığımızda şunu görüyoruz. Şimdi biraz buradan hop sert bir tarafa gidelim. İnsan kaynağı diye tarif ettiğimiz şeye. 20. yüzyılda insan aslında evet bir kaynak, bir kurum var. İnsanı kaynak olarak kullanıp oradan bir gelir üretiyor. Bugüne baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnsanın yok oluşunu değil, tam tersine rolünün arttığını görüyoruz. Form değişiyor, örgüt yapıları değişiyor falan ama aslında bireyler kurumların kaynaklarını kullanarak bir etki üretiyorlar. İşte kaos teorisinin söylediklerinden bir tanesi bir kişinin yaratabileceği bir fark aslında. Akla gelen bir küçük fikrin üretebileceği etki. Şimdi o zaman bizim liderlik diye tarif ettiğimiz şey de aslında bizim daha önceden alışık olduğumuz işte bir liderin etrafına toplanmış insan gruplarının onun söylediklerini yaparak bir yere varmaları. Şüphesiz hala mümkün. Ama orada şu eksiliyor. Bakın liderin tarifi benim çok sevdiğim, çok yakında kaybettik. Tanışma imkanım da olmuştu. Charles Handy, ne diyelim bir organizasyonel düşünür, işletme düşünürü desek çok ucuz bir tarif olacak. Diyor ki aslında bir liderin temel görevi bir vizyonu başkaları tarafından içselleştirilecek hale getirmek ve onlara bir amaç verebilmek. İşte bu amaç aslında e, amaç ve anlamın giderek önem kazandığını görüyoruz. Bir söz daha paylaşmak istiyorum Viktor Frankl'ın. O da diyor ki hayat bu işte malum biliyorsunuzdur. Toplama kamplarında aslında hayatı geçmiş, kurtulmuş bir insan. Ve şunu söylüyor. Oradaki temel zorluk açlık ya da işte soğuk falan değil, anlamsızlık. Ben niye buradayım sorusunun cevabı yok. Şimdi o zaman bu cevabı ürettiğiniz zaman diyor, hayatta kalabiliyorsunuz. Bir anlam ürettiğiniz zaman. İşte bu anlamı yapabiliyorsak eğer, ortaya koyabiliyorsak ve başkalarıyla bir ortak anlam üretebiliyorsak, ben bir kelime Hannah Arendt'ten o böyle kullanmamış ama ödünç aldım diyeyim bu kelimeyi. Interest diyor. Bir anlam, ortak anlam üretebilme gücüne sahip kişi aslında lider diye tanımladığımız kişi. O anlamı e, yani sadece anlam ve amaç dediğimiz zaman eksik kalıyor. Burada şu anlamı oluşturan parçalara baktığımız zaman nelerdir diye araştırmalar bizi şunu gösteriyor. Bir tanesi başkaları için de kıymetli bir şey yapıyor olmanın anlamı. İkincisi burada bazen bu anlam bizim bir pozitif olma fetişine düşmeden yakalayabileceğimiz bir anlam. Yani kötülüklerin, tatsızlıkların da bir anlam yaratabileceği bir dünyanın içinde. Çünkü onlarla beraber varız yani. Her zaman iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Yani bir yoğun bakım hemşiresi olduğunuzu düşünün.
nasıl bir ortamda yaşadığınızı ve belki en anlamlı işlerden bir tanesi. Bazen peaklerin olduğunu söylüyor. Yani küçük krizler bu anlamı arttıran unsurlar. Hep beraber dün lazım olan bir sunumu hazırlıyoruz. Bunlarla her akşam olmamalı gayet tabii ama bu küçük krizler çok önemli. Hayatın bütününe dair bir etki yaratabiliyor muyum ben? İşte ben ne iş yapıyorum diye tarif ettiğim zaman civata üretiyorum ama bu civata gidecek, şurada kullanılacak. O da otomobil, bir mobilite sağlayacak. O mobilite insanı Şimdi demek ki ben bu aradaki zincirin farkındaysam bir anlam üretebiliyorum. Tabii başlangıçtaki unsurlarda giderek, yani o fiziki ve repetitif tekrar eden unsurlar giderek robotlara ne diyelim delege ediliyor. Hatta gayrimaddi unsurlar da robotlara delege ediliyor. Onun dışında kalan işler daha çok anlam üretebilmeye başlıyor bizim için. Ama burada da e, e, eski Yunan'dan gelen bir kavram var. Telos. Tam Türkçesi aslında burada Arapça nihayat denebiliyor ya da buna sadece bir anlam dememekte fayda var. Erek diye geçiyor. O da bir kelime ama gaye, ülkü, yani bizim çıktının ötesinde sahiden neye hizmet ettiğimizi bize hatırlatan bir şey bu telos. O zaman liderin de aslında başkaları için onları da hayal ettirecek bir iklim yaratabilmesi önemli. Sonra o iklimin ortaya bir tasarım koyması. Tasarım mutlaka fiziki bir tasarım olmak zorunda değil. Ama bir kurgu yaratılabilmesi, sonra da bunun teslim edilebilmesi. Hedefi, yani fonksiyonu liderin bu aslında. Ve nasıl yapacak bunu diye baktığımız zaman da şunlar çıkıyor. Bir tanesi on demand, istediğim zaman orada olsun. Çok ilginç. Mesela önümüzdeki dönemde e, e, yapay zeka koçları, yapay zeka ile koçluk verebilen yapılar çıkıyor ortaya. Ne kadar işe yarar kestiremiyorum şu anda ama benim anlam aramama, cevap verebilecek, anlamı bulmama imkan sağlayacak bir diyalog mekanizması. Ve bunun bana özel olması ve kapsayıcı olabilmesi çok önem kazanıyor. İşte burada kapsayıcılık, çeşitlilik şu anda şüphesiz etrafımıza baktığımız zaman bütçeleri kısılan unsurlar olarak görüyoruz bunları. Çok sert bir kültüre doğru gidiyoruz. Fakat bu sert kültür e, sonunda diyalektik olarak dönecektir diye düşünüyorum. Bu sefer hayal gücümüzü, yani yukarıyı eksiltecektir. Onun için kapsayıcılık burada özellikle çok önemli. Kapsayıcılıktan benim anladığım da şu: çatlak ses çıkarabilme, bu çatlak sesin duyurulabilmesine imkan sağlayabilecek bir çerçevenin vardı. Çünkü o çatlak sesin içindeki yenilik aslında belki bizi içinde bulunduğumuz durumdan daha iyi bir duruma taşıyabilecek olan şey. Onun için orada lidere düşen aslında bu hayalden kurgudan sonuç üretebilecek yolculuğun tarifi ve insanların onun içine daveti. İşte onun için de hani nasıl bir şey olmalı bu leader of the future diye tarif ettiğimiz gelecekteki lider diye. Malum çok çeşitli araştırmalar var ama bir tanesi de bu. Ortak unsurları var bu araştırmaların. Bir tanesi şu adaptive mindset dediği, yani ben sahiden esnek olabilmeliyim. Biraz önce bahsettiğimiz sezgi çok kıymetli ama sezginin sabit fikre dönüştüğü anda birdenbire ben adapte olamıyorum. Ben olamayınca başkasını da yapmıyorum. Karşı tarafa bir psikolojik güvenlik verebilmeli. Yani hata yaparsam eğer dünyanın sonu değil. Aynı hatayı 8 kere yapıyorsam evet. Yani başıma kötü şeyler gelmeli. Ama burada ben deneme yapabilmeye en azından açık bir iklimin içinde olmalıyım. Çeşitliliğe açık olmalı, biraz önce söylediğimiz. Zihinsel anlamda esneklik. Bu şu demek aslında, bilişsel esneklik şu: aynı eş zamanlı olarak birbiriyle çelişen iki fikri kafamda çarpıştırabiliyor muyum? Bunu yapabiliyorsam eğer aslında öğrenmeye de açığım demektir. Öğrenmek çünkü unutmakla ilişkili. Yeni bir şey öğrenmek için bildiğimi benim unutmam lazım. Unutmaktan kastım göz ardı etmem lazım.
dijital becerilere açık olmam lazım ve işte anlam üretmem lazım. O telosun ya da bizim bir gayenin erek üretmem lazım. Bir ülkü sunabilmem lazım etrafımdakilere. Ve onların benimle birlikte gelebilmesini sağlamam lazım. Bu dünyadaki liderlikte böyle bir şey. Şimdi bize gelelim. Şimdi çok kısa da herkesten, hepimizden bahsedeyim istiyorum biraz. Şimdi Mevlana'nın meşhur tabii ki bildiğimiz lafı var. Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün. Çok güzel. Haddimi aşmak istemem ama ben şöyle görüyorum bunu. Aslında bu cümle bir fotoğrafı ifade ediyor. O anı ifade ediyor. Halbuki hayat bir filme daha çok benziyor. Onun için burada aynı kareyi böyle üç tane yan yana koydum. İşte bir düşünün, bir tırtılsınız. Sonra kelebek oluyorsunuz. Ama hayat sizi yeniden tırtıl yapıyor. Çünkü öğrenmek zorundasınız. Sonra yeniden kelebek, sonra yeniden tırtıl, karşımıza çıkan her yeni durumda kendimizi tırtıl gibi görmemiz lazım ki yeniden kelebeğe dönebilelim. Bu çok kolay değil. Onun için de hangi bu sefer yetenekler, beceriler gerekiyor diye baktığımızda aslında gene böyle hani her yerde bu listelerden Dünya Ekonomik Forumu'nun ayrı, işte Forbes'un başka, Harvard'ın falan, ama ortak noktaları şu: karmaşıklıkla ve değişkenlikle başa çıkmak, yeniliğe açık olmak, yeniliği denemek, korkmamak. Eleştirel düşünce çok önemli. Eleştirel düşünce aslında hani Türkçe'ye eleştirmekle ilişkili bir şey değil. Eleştirmek bizde negatif bir şey. Eleştirel düşünce benim doğru olduğunu düşündüğüm şeyin hala doğru olup olmadığını bir daha sormam. Geçmişte de doğru muydu? O da arkadan gelecek tabii. Ama en azından şu anda. Bunu kendi fikirlerim için yapabiliyorsam işte o objektif yargıya geçiyor, objektif judgment'a geçiyor. Bu bilişsel esneklik, eleştirel düşünce ve objektif muhakeme bir araya geldiğinde yaratıcı endüstrilerin, gene kullandım o lafı, e, en çok ihtiyaç duyduğu yetkinlikler de bunlar. Ve tabii bunu yapabilmek için de bizim bir ikinci eğri diye tarif ettiğimiz, gene Charles diye buradan gidiyorum. Onun bir tabiridir bu. Şimdi insan veya insanların oluşturdukları kurumlar için en tehlikeli şey, bakın insan ömrü, doğuyoruz, büyüyoruz, bir platoya geliyoruz. Sonra giderek o platodan aşağı kıvrılıyor ve malum yok oluyoruz. Şimdi bu kurumlar için baktığımızda, hatta insanların kendi kariyerleri içinde baktığımızda çok huzurlu hissediyorsanız bulunduğunuz noktada kendinizi, tehlikeli demektir durum. Yeni bir şey yaratmanız lazım. O yeni şey yaratmadığınız zaman yok olabilirsiniz. İşte burada da benim en çok sık kullandığım örnek işte Kodak örneğidir mesela. Kodak niye yok olmuş, batmış diye baktığımızda çoğunlukla bu soruyu sorduğumda aldığım cevap teknolojiye ayak değil. Teknolojiye ayak uydurmadığından değil bu. Çünkü dijital görsel işleme teknolojisini ilk bulan Kodak 1975 yılında hem de. Ama platodaki konforunu bozmak istemiyor. Kurum, yatırımcıları, yöneticileri. Çünkü kendilerini kamera ve film üreticisi olarak görüyorlar. Halbuki onlar görsel hafıza üreticisi ve paylaşımcısı. Ve bunun farkına varmadıkları için bu ikinci eğriye sıçrayamıyorlar ve yok oluyorlar. Halbuki 1975 yılında işler çok yolunda giderken ikinci eğriye sıçrasalar şu anda bambaşka bir dünyada onlar için en azından olabilirdik. Biz şu anda onu yaptık ama onlar geride kaldı. Onun için çok konforluysanız bir durup düşünmek lazım. Ve o konfor alanından çıkış da çok kolay değil. Çünkü biz konfor alanımızın içindeyken etrafımızda bir güvenlik haresi olduğunu düşünüyoruz. Halbuki yok. Güvenlikli, belki etrafımızda risk haresi var. Ama farkına varmayabiliyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz konfor alanı bizi iyi hissettiriyor. Konfordan kastım mutlaka bir lüks olması gerekmez. Alışkanlıkla alakalı. Doğru tabir belki de alışkanlık alanı, dairesi. O dairenin dışında güvence olsun istiyoruz. Çünkü orada kalalım istiyoruz. Çok güzel, sıcak orası. Ve hatta bu iki tane, üç tane çemberden bahsetmek lazım. Güvenlik, konfor ve bir de potansiyel alanımız. Bu üçü de çok sürekli oynuyorlar. İşte başlangıçtan beri anlattığım şey aslında bizim bunların arasında dans etmemiz gerektiği. Çünkü bunların örtüşme noktası da değişiyor. Onlar da hareket ediyorlar.
sabit kalamıyoruz yani. Çünkü kendimizi hem konfor alanımızdan çıkartmalı hem de iyi hissetmeliyiz. Orada da şöyle bir şey kullanıyorum ben, iki boyut. Ee, Karelerin içindekiler Türkçe, çünkü İngilizceye çevirdiğimiz zaman pek bir anlam ifade etmiyor. Bizim için anlamlı o tabirler. Şimdi bakın, iki tane boyut düşünün. Bir tanesi pasiften aktife gidiyor. Diğeri pesimistik, kötümserden iyimsere doğru gidiyor. Tabii dört pencere çıkıyor her zamanki gibi. Soru şu, son aklınızda kalsın diye bitirmek için. Bir tanesi kötümser ve pasif. Batsın bu dünyacılar. Yani zaten her şey kötü ve kötü olacak. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Yani batsın bu dünya. İkincisi, o tekme kendime de ve içinde bulunduğum iklime de. Bir tekme de bende. Üçüncüsü optimist bir pasif. Bu da geçer yahu. Bu her şey sonunda iyiye varır ama benimle alakalı bir durum değil yani. Varacağı zaman varır. Ben hala buradaysam tamam yani. Aksiyon yok burada. Bir de dördüncüsü var. Bunu da Ahmet Arif'ten ödünç aldım. Diyor ki diş ile, tırnak ile, aşk ile, sevda ile, umut ile. Bu da dördüncü pencere. Burada hem iyimserlik var, hem aktiflik var. Yani emek var, inanç var, ve umut var. Şimdi bizim her türlü endüstride fark yaratmak istiyorsak aslında şu sağ üst köşeye doğru gidebilmemiz lazım. Bu da aklınızda kalmasını istediğim son soru. Vaktinizin çoğu hangi karede geçiyor? Sağ üste geçmek için ne yapıyorsunuz? Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Ümit ediyorum aklınızda kalmıştır birkaç tane soru. Onları şimdi sizden bekliyorum. Herhalde zamanı da tutturduk diye düşünüyorum. Harika bir zamanlamaydı. Evet hocam. Teşekkür ederiz. Çok çok şey not aldım, çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederiz. Ben bir yandan gelen soruları da bekliyorum ama benim de birkaç sorum var. Birkaç soru da buradan aldım. Onları yavaştan ileteceğim, sizinle Tamam. paylaşacağım. Saat 15.30'a kadar aslında Kapatsam mı yoksa? Dur. sanırım kapatabiliriz hocam. Eğer tekrar referans vermek istemediğiniz Soru sorunca belki veririz o zaman. Kalsın, belki buradan gideriz. Tamam. peki peki tamam, nasıl rahat ederseniz. Hı. Bir yaklaşık bir 15-30'a kadar biraz daha sohbet gibi gidebiliriz. O yüzden arkadaşlar da, katılımcılarımız da isterlerse sorularını iletmeye devam edebilirler. Bir soru sunumla alakalı gelmiş. Buradan da paylaşayım. Şu an YouTube kanalında, Inspire Terra YouTube kanalından canlı yayın oluyor ve o kayıt orada devam edecek. Dolayısıyla tekrar izlemek isterseniz YouTube kanalına başvurabilirsiniz ilerideki günlerde. Hatta dilini de subtitle olarak, İngilizce olarak da eklenecek. Dolayısıyla İngilizce de takip edilebilecek. Em, Biraz sonra sunumunuzun başından geleceğim hocam. Şimdi çok güzel bizi böyle bir yolculukla getirdiniz bir yerde, şu an deli sorularla bıraktınız bizi. Ama ben biraz daha baştan geri dönüp oradan soracağım. E, Sohbetlerinizin arasından karmaşık dünyada olduğumuzu duydum. Sizce karmaşık bir dünyadayız gerçekten? Dünya gitgide karmaşıklaşıyor mu? Yoksa hep karmaşıktı da biz bu aralarda çok mu farkındayız? Çok mu iletişimdeyiz de onu konuşuyor muyuz? Ondan mı hissediyoruz bunu daha çok? Valla dünya tabii, yani şu VUCA tabiri üzerinden gidersek eğer, karmaşıklaşmaktan ziyade bulanıklaşıyor. Hı hı, Yani ne mevcut durum hakkındaki bilgimiz tam, ne de adım attığımız zaman başımıza ne geleceğine dair tahminimiz tam doğru. Onun için orası bulanık bir yer. hı hı, Böyleydi. Muhtemelen hep böyleydi. Fakat biz dünya hakkında bu kadar fazla malumata, bilgi demiyorum, malumata sahip değildik. hı Şu hı, anda sürekli bir malumat bombardımanı altındayız. Sürekli yeni haberler bütün dünyadan, her an açın Twitter'ı ya da ne bir şey yapıyorsanız, sürekli bir malumat bombardımanı içindeyiz ve bu bizi etrafın eskiden olduğundan daha hızlı değiştiğine dair bir izlenime maruz bırakıyor. hı hı, Yani öyle miydi, değil miydi?
Bilmiyoruz çünkü ölçemiyoruz. Ama Hı şunu hı. söylemek mümkün. Şu anda daha fazla duyuyoruz bunu. Ve duydukça da giderek daha bulanıklaştığını görüyoruz. Sanki biraz bu durumda bir FOMO durumu da yaratıyor, yani dünya da değişiyor, bilgiler de çok akıp hızlı gidiyor. Ne yapacağız biz gibi bir durum da var. Bundan çıkabilmek için böyle daha pratik bir yerden öneriniz ne olurdu? Yine ben son bıraktığınız slaytı da açıp görerek bunu söylüyorum. Bir de şey var, onu duydunuz mu? JOMO, Joy of Missing Out. Şimdi Doğru. bir tanesi bu değişikliklerden kaçırmaktan korku. Bir de yani işte bu birazcık bu da geçer yahu durumu belki. Aman bana ne durumu. Bir yerden sonra insan öyle bir yere de gelebilir gayet tabii. Hı E, hı. bazen belki de gelmek lazım. Fişi çekebilmek Hı hali hı. yani. Hı hı. Hı hı. Onun için insanın kendisine zaman ayırması, kendine dönmesi, e, kendiyle yüz yüze kalabilmesi, bunlara ihtiyacımızın arttığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü sahiden o fear of missing, yani kaçırmaktan korkmak, aslında korksan da kaçırıyorsun hissi geliyor. Yani kaçırmak, çaresiz kalıyorsun, kaçırıyorsun. Bir de Evet. üstüne korkuyorsun. Şimdi en azından bunlardan bir tanesini yok etmek lazım. İkincisini, yani kaçırmaktan uzak kalmayı başarabilmek çok mümkün değil. Çünkü ilgi alanımıza giren şeylerin dışında o ilgi alanımızı etkileyen unsurlar var. Hı Yani hı. eğitim alanındayım diyelim. Ben bu alanda olup bitene dair her şeyi takip edebilirim ama mesela yapay zekanın nasıl geliştirileceğini ben bilmiyorum ve işte 2 gün önce yeniden tepetaklak olduk. Bunun ucuzlamasıyla birlikte. İşte o zaman ben orada ne yapacağım? Bunu takip etmek durumunda kalıyorum. Ama bir kısmını da, bunun arkasındaki teknolojiyi de artık takip etmeyi ben onu demiyorum. Ben onun çıktılarını nasıl kullanabileceğimi bileyim. Ve geçenlerde, şimdi hala bitmedi, yazdırıyorum. Bir vaka yazdırıyorum. Bir aile şirketi vakası. Hamlet hikayesinden yola çıkarak ChatGPT'ye. Şimdi bu mesela yeni hobim haline gelmiş vaziyette. E, Evet. Şimdi bu yeni çıkan şeyle acaba daha hızlı, daha nasıl, yani o kadarını takip edemiyorum. Ama Evet. el alanını en azından kullanabilmeyi, yani bir kısmı kaçınmak bile lazım belki bu kadar bombardımandan ve odaklanabilmek. Çünkü odaklanmadığımız zaman da e, hiçbir şey olmuyor. Ne yol alabiliyoruz ne de aslında iyi hissedebiliyoruz. Hı hı. Odaklanmak bir şey, güzel bir kelime var Türkçe'de, hemhal olmak diye. Bir Hı şeyle hı. hemhal olduğunuz zaman onun içinde akıyorsunuz. İşte o akma hali, özellikle yaratıcı sürece baktığınız zaman en çok ihtiyacımız olan hal diye düşünüyorum. O zaman sorulardan birisi de, hani zihnimizde tohumunu bıraktığınız sorulardan birisi de her birimizin hemhal olabilme hali nedir, nasıldır? Hangileri bırakacağız takip etmeye, hangilerini devam edeceğiz keşfetmeye? Bunlar da kişisel yolculuğumuzu geliştirecek herhalde. Peki, şimdi biraz hani kaotik sistemlerden de bahsettik. Sebebi de az önce konuştuğumuz bu biraz daha karmaşık ve bulanık olan hayatlardan, dünyadan ötürü. Şimdi bu sistemlerin, ister karmaşık sistemler, ister kaotik sistemlerin özelliklerinden biri bildiğim kadarıyla self-organization'dır. Sizin de orkestradan verdiğiniz örnek de ona benziyor. Benim çok sevdiğim bir örneği daha Sığırcıkların Dansı da onun gibi oluyor. E, Bence ideal bir format, ideal bir modeldir eğer ki yapılabilirse. Bu geçerli midir kaotik sistemlerde? İlk onu sorayım. İkincisi de, eğer ki kurumlar olarak ya da yine bireysel olarak da, sonuçta biz de networkler içerisindeyiz kendi hayatımızda, ister özel hayat ister profesyonel hayat. Öyle bir noktaya gelebilmenin ipuçları var mı? Faydalanabilir miyiz bundan? Hanım, şöyle bir örnek vereyim. Bu self organization, yani kendiliğinden örgütlenme diye tarif ettiğimiz şey aslında belirli bir
çekirdeğin, otoritenin güdüsü olmadan, gütmesi olmadan e, parçacıkların bir araya gelip hareket edebilmeleri. Hı Tamam. hı. Burada ilginç bir şekilde kendiliğinden bir düzen çıkıyor ortaya. İşte Spira mirabilis buna verilebilecek örneklerden bir tanesi. Ama mesela şunu düşünün, e, bu özellikle startupların bir araya geldiği hub'lara baktığımız zaman, yani bunlardan üniversitelerin içinde var, teknoparklar, tekmerler falan, bütün bunlara baktığımız zaman oradaki e, kurum demek istemem, girişimlerin içinde bulundukları iklimdeki diğerleriyle yapabilecekleri ortaklıklar, birlikte ürün geliştirmeler, benim size hizmetim, sizin ona bütün bunların aslında kendiliğinden ortaya çıktığı bir yapı ile karşı karşıyayız. Hı hı. Malumatın yayılması buna imkan sağlıyor. O malumat olmadan o kendiliğinden örgütlenmenin olabilmesi çok mümkün değil. Tamamen tesadüfe dayalı olabilir o. Ama tarafların birbirlerinden haberdar olmalarını sağlayacak iklimi, altyapıyı, platformu aslında sunabilmek çok kıymetli. O platformun varlığı o kendiliğinden örgütlenmeyi oluşturuyor diye düşünüyorum. Onun için orada yani kendiliğinden örgütlenmenin sınırları demek istemem, Hı hı. ama çıktığımız zaman o çıktının hızı, kıymeti, verimliliği aslında o platformların varlığıyla yükseliyor. İşte bu proje de aslında onlardan bir tanesi. Bu Aynen. projenin varlığı kendiliğinden örgütlenmeyi, buraya herkes izleyebiliyor. Bunu herkes katılabiliyor. Kendiliğinden diyebiliriz ama arkada bunu destekleyen bir platform var. O platform kendiliğinden örgütlenmeyi yönlendirebiliyor ve işte tıpkı bir beste gibi ya da ne bileyim e, e, bir konser salonu demek istemem. Kendimle çelişeceğim maddi unsura gidiyor diye. Ama o maddi unsurun varlığı da bazen kaçınılmaz. Maddi ve gayrimaddinin birlikteliğini sağlayan bir kaynak lazım hepimize. İşte o kaynak kendiliğinden örgütlenmeyi kolaylaştırıyor. Yani sanki böyle daha geleneksel modellerimizde olan merkezi bir kontrol yerine bu yapıyı, bu kendiliğinden olan organizasyonu destekleyen bir yapı gerekiyor diyorsunuz. Yani şöyle düşün, bakın bizim kültürümüzde lonca denen bir kavram var. Aynı meslek grubunda olan insanların loncaları var. Etik kuralları belirliyorlar. Ee, Evet. içeriye kimin gireceğini çıkacağını belli kurallara tabi kılıyorlar. Ve birlikte bazen hareket edebiliyorlar. Evet. Şeylere baktığımız zaman, bunun modern 20. yüzyıl örneğine baktığımız zaman İtalya'da özellikle küçük kurumların bir araya gelip kümeler oluşturduklarını görüyoruz. Ve onların kocaman firmalar olmadan o aile şirketlerinin küresel imkanlara erişebildiğini görüyoruz. Hı hı. Bizde teknoparklar, organize sanayi bölgeleri, bütün bunlar aslında hani ölçeğe dayalı olarak bunu tarif ettiğimiz zaman bu tür platformları ortaya çıkartıyor. Onun için Çok doğru. merkezi otorite demek istemem, Hı hı. çünkü otorite dediğim yukarıdan aşağı hiyerarşik bir şey tarif ediyorsunuz. Ve bu hiyerarşik yapıda bir tane yukarıda tanımlanmış olan hedef var ve o hedefe sen acaba o hedefe nasıl katkıda bulunursun? Hı hı. Halbuki bunu yatay bir çember platform olarak düşündüğün zaman buradaki herkesin yapmak istediği bir şey var ve bunlar bir Evet. araya geldikçe çekirdekte değer oluşuyor. Ve o değer bazen başlangıçta belirlemediğimiz, tarif etmediğimiz bir değer olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Ben tüm bu karmaşık, değişken, bulanık dünyada önceden tanımlanmış büyük, kocaman 20 yıllık hedefler yerine hedeflerin değişken olabildiği, kaynakların o değişken hedeflere sunulabildiği organizasyonların daha esnek ve verimli olabildiğini düşünüyorum. Güzel araştırmalar da bunu gösteriyor. Yine de buradan sizin de bahsettiğiniz adaptive liderliğin, adaptive leadership'e giden bir yol gerekiyor gibi. Ben biraz da gelen sorulardan sizinle paylaşayım hocam.
Cengizhan Büyükyurt'un sorusu, bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde yaratıcı girişimlerin gerçekten harekete geçmesini sağlamak ve üretkenliği arttırmak için nasıl bir motivasyon ve disiplin mekanizması oluşturulabilir? Bir şeyi kendimce farklı ifade etmek isterim bu soruda. Bilgiye değil, bizim kolay ulaştığımız yer malumat. Hı hı, Şöyle görüyorum ben hani aradaki farkı. Mesela hı hı. bakın, bir, 2, 3 bunlar veri seti, bunlar veri. 2 Evet. birden büyüktür, 3 2'den büyüktür. Bu malumat. Hı Peki hı, ben 2'ye 1 katayım mı yoksa 3'ten 2'yi çıkarayım mı? hı Bu, hı, biz malumata erişiyoruz. Bu malumatla ne yapacağımız bize kalmış vaziyette. Şüphesiz orada da araştırmalar var, örnekler var önümüzde falan ama herhalde yapabileceğimiz şey tek çare o bilgiye ulaşmak için gene gidiyorum tasarım odaklı düşünceye, bilgi üretmek adına hareket etmek lazım. hı hı, Bir şeyi denemeden bilebilmemiz mümkün değil. Ve başkalarının deneylerinden de haberdar olmadan, tabii ki sırf kendi deneyimimiz değil, ama şunu da unutmayın, en başa dönüyorum. İki kişi aynı şeyi yapıyor, farklı sonuca ulaşabiliyor. hı hı, Aradaki fark ne? O aradaki küçük fark ne bizim çıktılarımızı farklılaştıran? hı hı, Bu da bir, içinde bulunduğumuz alanda mümkün olduğunca çok kişiyle, çok aktörle temasta olabilmek, yani o ağların içinde yer alabilmek. Ve ikincisi denemekten vazgeçmemek. hı hı, Orada da resilience, o tarif ettiğim mukavim olma hali önem kazanıyor. Çünkü yanılacağız. hı hı, Yani yanılmaktan korkmak yanılmamayı getirmiyor. Yanılmaktan korkmak ancak deneme eksikliği doğuruyor olabilir. Onun için yani şu ilk başta çok anlamsız bir kelimeye dönüşüyor. Yanıl, yanılmak, daha iyi yanıl. Şimdi bu daha iyi yanıldan kasıt şu, yani ilk seferde yanıldığın gibi yanılma ama. hı Başka hı, bir şey, onda da yanıl. Sonra yanılmayacağın bir şey tutturacaksın. Bu tutturma tesadüf değil, öğrenilmişlik, işte o zaman bilgi birikiyor. Malumat olmadan bilgiye geçemiyoruz. O aradaki parça da Lego parçacığı deneyin kendisi. hı hı, Deneyim demek istemiyorum burada. Çünkü deneyim deney yapmayı zorlaştıran bir şey. Ben ne kadar deneyimliysem zannediyorum ki artık deney yapmaya ihtiyacım yok. Ben biliyorum zaten yani. Ama kendimi kendi deneyimimden azade kılarsam, kaçabilirsem ondan, o zaman deney yapabilir hale geliyorum. hı hı, Ağların içinde bulunmak, deneylerin farkında olmak, başkasının deneylerinin de, benimkinin farkının nerede olacağını kurgulamak ve denemek. Sonra bir tur daha. Yani o farkındalık, farkındalıkla planlama ve aksiyon. O çemberin sürekli dönmesi. Yorucu, e, evet, doğru, Bir yorucu. yandan da kurumlar için bu deneme yanılma kültürünü nasıl günlük hayatlarına dahil edecekler? Onun için de iyi bir oyun alanı bir yandan. Yol alanı mutlaka öyle. Çünkü öbür türlüsü çok pahalı. Yani o bahsettiğimiz platoya gelmiş kuruma baktığımız zaman o kurum dünyada hiçbir şeyin değişmeyeceğini varsayıyor. Evet, E, Çünkü öyle olunca iyi hissediyoruz kendimizi. O konfor alanının içinde mutluyuz yani. evet. Konfor Ama olmasa bile mutluyuz. Olabilecek olanın o olduğunu düşünüyoruz. doğru, doğru. Bir yandan ama aslında o yanılmaların pahalı olduğunu düşünüyoruz bazen. Halbuki tam tersine bunlar Hemen daha büyük bir kaynak kaybını önleyecek fırsatlar. çalışıyor. Özellikle büyük kurumlara baktığımız zaman o platoda belirli bir verimlilikte de olsa maliyet çalışmaya devam ediyor. Ve biz farkına varmadan birisi gelip yukarı çıkıveriyor. İşte Tesla'nın otomotiv endüstrisine yaptığı gibi. Bakın 2008-2009 krizinde yaşı tutanlar hatırlarlar. Bütün Amerika'daki benzinli otomotiv, yani içten yanmalı motorlu otomotiv şirketlerinin neredeyse tamamı battı. Ve hala elektrikliye geçmediler. Hı Ta hı, ki ciddiye alana kadar bir başkası onları e,
zorlayana kadar. Hatta hiç Evet. unutmuyorum. Toplantıya başkente özel uçaklarıyla her biri gitti ve bunun için ne kadar aymaz oldukları kendilerine söylendi ve birdenbire bir dış etkiyle ancak uyanabiliyor insan. Hı O hı. dış etkiye maruz kalmadan uyanabiliyorsak erken kalkan yol alır diye güzel bir tabir var Türkçemizde. Evet. Çok teşekkürler. İki soruyu birden soracağım. Ben bağlantılı gördüm ama siz lütfen değerlendirin. Çiğdem Naz, eğer doğru okuduysam soy isminizi. Türkiye'deki kurumsal yapılarda gözlemlediğiniz en önemli sorunlar nelerdir? Birisi. Diğeri, ben bağlantılı gördüm çünkü Türkiye'deki bir durumdan bahsediliyor. Volkan Altınok. Volkan Bey'in de sorusu şöyle gelmişti. TASUN'umuzun başlarında soruyu iletmişlerdi. Genellikle projelerde fonlar işte makine, ekipman, teknik bariyerler, pardon, teknik eğitimlere harcanıyor. Halbuki en güçlü engellerden birisi kültürel bariyerler. Farklı iş kültürlerinin bir arada çalışabilmesi için önerileriniz neler olur? Şimdi önce ilk sorudan başlayalım. Evet. Ben sadece Türkiye'ye özgü bir organizasyonel problem olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Ve sadece Türkiye'ye özgü bir kültürel problem olduğunu da düşünmüyorum. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Özellikle büyük kurumlar diye tarif ettiğimiz kurumlar kendilerini tanımlı süreçlere, bütçelere e, bağlı hissetmek de değil bu, bağlı tutuyorlar. Çeyrek çeyrek kendilerini değerlendiriyorlar ve o çeyreklerde ne olacağını da önceden vaat ettikleri şeye erişmeye gayret ediyorlar. Hı Yolun hı. yarısında ya bir dakika biz öyle demiştik ama şimdi buraya geçebilmek çok mümkün değil işte. Startuplar bunu daha kolay yapıyor. Evet. Şimdi burada bu bir kültürel problem midir? Bu aslında şöyle söyleyelim, yapılandırılmış kapitalizmin bir açmazıdır. Hı hı. Çünkü büyüdükçe verimlilik peşinde koşuyoruz. İşte hiyerarşi arkadan geliyor, iş bölümü arkadan geliyor. Şimdi hiyerarşi ve iş bölümü kaçınılmaz hale geldiği anda akla gelen bir fikrin, üstelik şöyle düşünün, dikey bölümlere, silolara baktığımız zaman buradaki silodan bir fikir çıkıyor. Buradaki silodan ne olduğundan buranın haberi yok. Hı hı. Yukarısından haberi yok. Evet. Ancak ikisi bir araya gelecek de yukarı. Şimdi bunlar organizasyonel yapıyla alakalı problemler. Biz tabii şu malum laf vardır. Hani kültür strateji yer Peter Drucker'ın aslında adamcağız şunu söylemiyor. Yani kültür strateji yer onun için strateji boşuna uğraşmayın demiyor. Hayır. Kültür değişebilen bir şey ama ne değişir? Aksi yani yukarıdan aşağı baktığınız zaman siz dağılmaya başlar. Varsayımlar değiştikçe örgütün kurumun içinde davranışlarını değiştirebileceğin bir çekirdek yaratabilirsem eğer. Çünkü o hiyerarşiye ve iş bölümüne de ihtiyacım var. İşler yürürken bunların verimli gidebilmesi adına. Bizim Hüseyin Güler'i biliyorsunuzdur. Bizim onunla geçenlerde bir YouTube şeyimiz var. E, Programımız vardı. Çok güzel bir tabirde bulundu Hüseyin. Diyor ki çift elli organ büyümeyi kontrol ederken diğer taraf aslında ondan bağımsız değil ama onun yanında biraz daha özgür bir şekilde yeni şeyler denemeye imkan sağlaması lazım. Bu Hı tabii e, özellikle kar marjının düşük olduğu endüstrilerde çok zor bir iş. hı. Hı. Çünkü günü kurtarmaya uğraşıyorsunuz. Günü kurtarmaya uğraşırken birisinin yeni fikri size bir çatlak ses olarak çıkıyor. Ya kardeşim sen işine bak. Şimdi bunu söylediğiniz zaman aslında kendi bacağınıza kurşun sıkmaya, kültürel diye tarif ettiğimiz şeyi ülke kültürüyle ilgili değil, organizasyonel kültürle birleştirdiğiniz zaman organizasyonel kültürün oluşumu ölçeklenme ve verimlilik odaklı olduğu andan itibaren diğerini yok ediyor. İşte bu cognitive flexibility yani bilişsel esneklik kurumsal çerçevede ikisini bir arada tutabildiği zaman ki bunun
yöntemleri ve örnekleri var. O zaman işe yarayabiliyor. Hı. Türkiye'de de güzel örnekler. Hiç akla gelmeyen emtia üreten mesela yani burada konuşmamızda hacet yok. Reklam yapmadığımız belli. İşte Kastamonu Entegre firmasına baktığınız zaman bir emtia üretiyor. Ve bu emtia üretirken yöntemlerini inovatif kullanabiliyor. Bir taraftan kendi verimliliğini tutarken bir yerde diğer taraftan yeni bir şeyler çıkartabiliyor ortaya. Ve kurumlara hizmet ederken bir taraftan bireylere dokunabilmeye başlıyor. Hı hı. Bunları deneyebilmek bir lüks diyebilecek. Ama bu şekilde olmadığımız takdirde çok imkanı yok. İkincisini bir daha hatırlatır mısınız ne Tabii olursunuz? ki genellikle büyük İkinci soru. projelerde fonlar, makine, ekipman ve teknik eğitimlere harcanırken farklı iş kültürlerinin bir arada çalışabilmesi için öneriler nelerdir? Şimdi orada Çünkü çaresiz olarak kültürel bariyerleri görüyoruz çok şimdi farklı. orada bir şey de var. Tarif etmeye kalktığınız zaman maliyetleri en kolayı kaç tane hangi donanımdan lazım? İşte onları çarp, topla, dip toplamı da bedelidir. Bu proje hazırlarken de kolay. Bunu denetlerken de kolay. Aldın mı almadın mı falan. Halbuki burada önemli olan unsur o cihazların alınımından ziyade o fikrin hayata geçirileceği dönem içinde kullanımına imkan sağlanması. Tıpkı insan kaynağı gibi yani bu biraz önce bahsettiğimiz freelancer bağımsız çalışan gibi burada altyapının aslında projelere sunulabilmesi önemli. Bunu Hı hı. yaptığımız zaman bir hem tasarruf ediyoruz hem esnekleşiyoruz. Çünkü belki o dönem içinde yeni bir şeyler yani her projeye en mükemmelini sunabilmeniz mümkün değil. Ama bir merkezi yapınız olursa eğer onu yenilemeniz, her projeye sunabilmeniz planlı olarak daha kolay. Onun Hı hı. için bence burada maddi olanı maddi şartlarla, gayrimaddi olanı gayrimaddi şartlarla yönetmek. Maddi olan da verimlilik ön plana çıkıyor. Onun için projelerin donanım satın almaktan yeni fikir üretimine kaynak ayırmaya evrilmesi bence çok kıymetli. Sanıyorum hemfikiriz zaten soruyu soran arkadaşımızla. Aha, evet, öyle bir tespitle birlikte geliyor soruda zaten. Harika. Bir soru daha soracağım hocam. Somut, tangible, intangible den bahsettiniz bize. Somut olmayan sektörlerde hazırlanan gelir sonuç olarak somut sektörlere kaymaz mı? İnsan somut bir canlı olduğu ve somut ihtiyaçları olduğu için bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sektörler de her zaman canlı olmaz mı? Gıda, inşaat ve benzeri bu sektörlerinde teknoloji girdabına girmesi somut olmayan sektör haline girmesi olası mı? Bu döngüye yönelik yorumunuzu almak istiyorum. İkinci olarak Kodak gibi Nokia'nın da batması konusunda yorumunuzu merak ediyorum. Doğan Ali Ve Onur. benzer bir şey onunki de İlk sorudan yola çıkalım. Şimdi bir, yani o Maslow'un piramide baktığımız zaman hani temel ihtiyaç barınma, beslenme, giyinme falan bunlar somut diyoruz değil mi? Peki kaç gömleğiniz var diye soruyu soran arkadaşıma sorsam ben mesela. Evde kaç tane gömleğiniz var? Cevabını duymamıza hacet yok. Şimdi bu soruyu sorup cevabını aldığımız zaman anlıyoruz ki bizim gömlek satın alma sebebimiz giyinmek değil. Niye giyiniriz ki biz? Soğuktan ya da güneşten korunmak için değil mi? Şimdi onun için mi alıyoruz? Yok. Demek ki birdenbire oradaki satın alma sebebimiz ihtiyaç olmaktan arzu olmaya doğru evriliyor. Yani soyutlaşıyor. Gayrimenkul için de bu geçerli. Gayrimenkul içinde yaşayabileceğiniz metrekare. Peki neden o zaman mesela Bebek Sırtları'nda bir daireyle Ümraniye'de bir dairenin maliyetleri aynı olmakla birlikte aralarındaki fiyat farkı metrekare bazlı olarak sebebi nedir? Bu sebebe baktığımız zaman gene bu sebebin somut değil, soyut demek ne kadar mümkün ama gayrimaddi olduğunu söyleyebilmek mümkün.
E, Ya da biraz daha iyi değil. Mesela Airbnb'den otomobil mobilite için önemli bir araç, değil mi? Şimdi birdenbire Uber'in varlığı, ben hayatımın bir kısmını Lizbon'da geçiriyorum, bir kısmını burada geçiriyorum. Git gel, orada da bir işler yapıyorum. Şimdi orada otomobil satın alma ihtiyacım neredeyse hiç yok. Çünkü işte o, her gün gittiğim yere 4 euroya gidebiliyorum 10 dakikada. Şimdi demek ki benim otomobilin kendisine somut olarak ihtiyacım yok. Ama onun beni taşımasına ihtiyacım var şimdilik. Çünkü ışınlanamıyoruz henüz. Şimdi o zaman bu durumda benim satın alma ihtiyacım ortadan kalkıyor. Onun fonksiyonu ortadan kalkmıyor. Ama benim satın alma ihtiyacım ortadan kalkıyor. O fonksiyonu yayıyoruz. Yani aslında buna democratization deniyor. Demokrasiyle çok ilgisi olmamakla birlikte buraya geldiğimiz zaman o maddi e, unsurlara ihtiyacımız zayıflıyor. Mobilite ihtiyacımız zayıflamasa bile satın alma ihtiyacımız azalıyor. Gene bir tane 2021 yılından bir örnek vermek isterim size. 20 ya da 21. İlk bu eve kapandık ve işte online webinarlar ve workshoplar yapmaya başladık. Yani okullarda ya da otellerde toplanmak yerine bir kozmetik firmasıyla yapıyoruz. Bir makyaj malzemesi satıyorlar ve onlara işte sıra dışı rekabet analizleri yaptırıyorum. Grup çalışmaları yapıyorlar. İşte rakip analizi. Herkes diyor ki işte o markayı veriyor. Başka bir kimyasaldan bahsediyor falan. Gıdadan, mıdadan. Bir tanesi şöyle bir fikirle geldi. Ya dedi, aslında yok ama olabilir. Ne olabilir? Zoom bizim rakibimiz. Peki nasıl? Çünkü Zoom eğer bir filtre yaparsa, o filtrede benim işte yüzümdeki sivilceler gözükmezse, gözüm şöyle gözükürse falan, benim kimyasala ihtiyacım yok. Demek ki benim kozmetik firmamın rakibi Zoom. Şimdi böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Onun için somut büyükleşiyor mu sorusu, e, aslında her şey soyut. Biz onu somut alet edevatla karşılamaya çalışıyoruz. İhtiyacımız kalmadığı zaman onu paylaşabiliyoruz. Ya da işte bu son örnekte olduğu gibi belki tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. Ya da biz bunu mesela şu andaki bu buluşmamızı, kaç kişiyiz? 60 küsür kişiyiz tahmin ediyorum şu anda. 85 olmuşuz. Vay. Bir ara 85 kişiyi yüzün alacak üstüne büyük çıkmıştık. üstüne çıkmış mı? Şimdi bu böyle bir salona ve işte ikrama, binaya ihtiyacımız vardı. Gitmek gelmek için araçlara falan, giyinme. İşte burada oturuyoruz oturduğumuz yerde. Ve bizden sonra da kayıtla izleyecek olanlar var. E, Onlar somut olarak zamana da ihtiyaçları, şu zaman dilimine de ihtiyaçlarını ortadan kaldırmış durumdayız. Değil. Yoksa ben de yemek yemeyi seviyorum. Ee, evet, giyinmeyi, güzel bir şeyler almak harika bir şey falan. Ama unutmayalım ki onlar somut ihtiyaçlar değil. Soyut diye tarif ettiğiniz ihtiyaç alanı onlar. Arzu onlar. İhtiyaç değil. Değil. Biraz bunu kurumsal ölçekte baktığımızda da yine şirketlerin, kurumların somutluktan soyutluğa geçebilmesi için sanki biraz yine o az önce konuştuğumuz kültürel bariyerleri tekrar görebiliriz. Yani o kültürel bariyerler bize kolay kolay somuttan soyuta geçmemize izin vermiyor gibime geliyor. E, Öyle, biraz kuşaklarla da ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Biz, benim kuşağım için bu çok yeni, biz o kadar çok yeni şey gördük ki artık yenilik, ne diyelim, sersemi olmuş vaziyetteyiz tahmin ediyorum. Yani benim kuşağım e, internete kaç yaşında gördük, yani onu düşünüyorum, 90'ların içinde. Biz 30'larımızda bunu gördük. Ben bilgisayarı üniversitede gördüm. Şimdi böyle bir dünyadan geliyoruz. Ama yeni kuşaklarda bu ayrımın çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, mesela kurumlara baktığımız zaman
yatırımcılardan örnek vermek isterim yani. Hisse senedi alırken neye, işte bu bizim kuşağımız biraz önce hatırlarsanız e, Airbnb ve e, otel zinciri, Starwood zincirinin karşılaştırmasını yaptık. Şimdi buraya baktığımızda benim kuşağımın yatırımcısı bina yoksa eğer ortada bunun içi boş diyor. Hı hı. Ama giderek anlıyoruz ki bunun içi boş değil ya. Bunun içinde gayrimaddi kıymet var. Ben bakınca göremiyorum. Tıpkı havayı göremedik. Karşımda pencere var. Dışarıda hava var mı? Aslında dünya dönüyor mu gibi bir soru bu. Ben Hı bilmiyorum. hı. İçerideki dışarı ne zaman anlayabilirim? Rüzgar esince anlıyorum. Evet. Ağaçlar falan. Şimdi aynı şey. Orada değeri piyasa iyiye gidince de anlıyorum. Küçülürken de anlıyorum. Somut maddi unsura dayalı endüstri büyürken de zor büyüyor, küçülürken de zor küçülüyor. Hı. Diğeri büyürken çok hızlı büyüyor, küçülürken hop diye daralıveriyor. Demek ki daha az riskli, daha iyi bir yatırım. Oradaki problem şu, çok işte dün Nvidia'nın başına geleni gördük. İşte biliye çok açık. Yani o plato çok kısa sürüyor orada. Evet. E, Böyle bir riski var, o doğru. Ama bu diğerlerinin de var. Bu yok değil anlamına gelmiyor. Teşekkür ederim. Biraz şimdi bu sorularla birlikte bu seansımızı kapattıktan sonra pratik olarak ne yapabiliriz'i eğer yanımıza almak istersek bir soru da var, onu da sorayım. Ben de biraz daha böyle hani pratik tarafından ilk yapmamız gereken şey nedir gibi bu soruyu cevap vermenizi rica edeyim. Mine Hanım, Mine Topçubaşı, değişim hızlı artıyor. Takip etmek bulanık dünyada gitgide zorlaşıyor. Bu konuda önerileriniz var mı acaba? Ben biraz da şeyden hatırlıyorum. Hani farkındalıkla başlayan döngüyü bahsetmiştiniz. Dünyada ne olup bittiğini bilmemiz gerekiyor. Bu artık şart. Buradan belki başlayarak pratik olarak ne yapmamız gerekir? Vallahi bu sorunun cevabı kimde var bilmiyorum ama en azından üzerinde fikir teatisi yapabiliriz. Şimdi e, neden bahsediyoruz? Bulanıklıktan. Niye bulanık? Çünkü bir mevcut durumu tam kestiremiyoruz. Yani böyle gireyim de ulan ne oluyor burada? Bastırıyor ki bir zaman diliminin içine giren yenilik sayısı çok artıyor. Evet. Onun için gözümün önünden anı yakalamıyorum ben. Gözümün önünden o kadar hızlı geçiyor ki şu anda ne olduğunu kestiremiyorum. Peki adım attığım zaman ne olabileceğini de kestiremiyorum. Bunun için bulanıklık var. Hı hı. Bence yapabileceğimiz şey e, bizce önemli olan birkaç tane temel parametreyi dikkate almak. Bunların da bir tane doğrusu yok. Bizce önemli olanı. Sonra onları takip edebilmek. Bir tanesi bence bu. Ee, Bunlar raporlar olabilir, sürekli yayınlanan veriler olabilir. Dikkate alacağımız veri kümesi, veri evreni yani. Ve buradaki trendler. İkincisi bana düşen ben yeni veri üretebilirim. Yani denemeler yapabilirim. Özellikle yani yaratıcı endüstri diye tarif ettiğimiz alanda hem yani inşaattan bahsettik. İnşaat da bir yaratıcı endüstridir. Hı Fark hı. yaratmak için nerede, nasıl, kaç metrekare malzemeyle ne yapmalıyım? Şimdi bunları aslında takip ettiğim zaman ve denemeler yaptığım zaman ben giderek baktığım tabloyu netleştirmeye başlıyorum. Yani o Picasso'nun karmaşık da basıp arkadaki Velázquez'in tablosunu birazcık böyle görmeye başlıyorum. Ve oraya doğru yol alabilirim. Ee, Onun için ben e, netleştirmek adına takip ettiğim veri kümelerini tespit edip bunları kaçırmadan yani o veri setlerini takip etmek önemli. Çıkan Hı. ürünleri değil aslında.
ürünler çıktı. Sonuç geçmiş olsun. O ürüne yol açan şeyler nelerdi? Biraz orada fikir geliştirmek bence kıymetli. Hı hı. İnsanlarla konuşmak çok bizde hemfikir olmayanlarla özellikle konuşmak çok kıymetli. Buna açık olmak, öğrenmeye açık olmak ve buna cesaret edebilmek bence önemli. Yanıldığımızı itiraf etmeye cesaret edebilmek çok önemli. Sonra kendimizi affedebilmek çok önemli. Yani yanıldım, lanet olsun. Tamam, bir daha yapacağız bu işi. Bu sefer başka bir şekilde yanılalım bakalım diyebilmek çok önemli. Mukavim olabilmek yani. Ve işte deneme yapabilmek önemli. Hı hı. Onun dışında bir sihirli formül olduğunu düşünmüyorum bu bulanıklıkla başa çıkmam. Şu olabilir. Sihirli formül işte JOMO'ya geçebilecek imkan varsa, Joy of Missing Out, aman bana ne, yapılabilecek bir durum varsa e, o da keyifli olabilir kimi insan için. Hiçbir şey yapmamak yani. E, Huzur verebilir. Herkese vermiyor ama ben onu şahsen biliyorum. Ama yine o FOMO'ya dönüşmemesi için aralarda bir es vermek gerekiyor demiştiniz başta. Onu da herkes kendine göre tanımlamalı. Büyük bir eziyet kesinlikle. Evet. Yani e, yapamadığım çok bir şey ama e, fişi çekebilmek, ne bileyim, akşam ya da hafta sonu ya da tatilde sahiden çok kıymetli Evet. diye düşünüyorum. Yeni fikirler ortaya çıkabilmek için. Aksi Evet. takdirde Evet. çünkü kendi fikrimizin içinde kayboluyoruz. Sebep sonuç ilişkilerini, yani mesela gece çözemediğiniz bir problemi düşünüp de başınıza gelmiş midir bilmiyorum. Aynı şeye yeni baştan çözümü yok. Bir tur daha çevirelim kafamızda, çözümü yok. Bu sizi uykusuz bırakmaktan başka bir işe yaramıyor. Onun için fişi çekmek arada lazım. Doğru. Sizin anlattıklarınızı dinlerken Ecmel Hocam, üç boyutta dinlemeye çalışıyorum. Böyle hani kişisel bir yönden, individual olarak, sonra profesyonel yönünden, sonra da organizasyonel yönünden. Şimdi bu fişi çekmeler organizasyonel modelinde biraz daha zor olduğu için soracağım. Örnekleri var mı? Sizin işte hem kültürü geliştirmekte faydalı gördüğünüz, kaotik ortamları yönetebildiği, değişimi de yönetebildiği ama bir taraftan da fişi çekebildiği bir örnek. Süper bir tarif sahiden bu. Yani bu malzemelerden süper yemek çıkar ama her zaman çıkmayabiliyor. Valla e, şöyle söyleyeyim. E, Mesela özellikle bu kaotik ortamda diyoruz ya, yani bu kadar değişiklik, bulanıklık varken iyi bir şey ortaya nasıl çıkarabiliriz diye. Ee, Mesela bizden çıkmış küresel olmuş büyük fikirlere baktığımız ve şirketlere bak. Insider'a bakın mesela. Hı hı. Hı hı. Hande ve Serhat bizim eski öğrencilerimiz. Ve onların akışına baktığım zaman e, yılmadıklarını görüyorum. Ondan önce yaptıkları denemeleri de var falan. Ve sonunda öyle bir fikirle çıktılar ki küresel olarak büyük bir başarı meydana getirdiler. Hı Şimdi bu akışa baktığınız zaman içinde üstelik girdikleri yer, bunların ikisi de ne bilgisayar mühendisi e, ne bir teknoloji insanı köken olarak. hı. Ama e, sosyal bilimlerdeki değişikliklere hakim, bunu düşünebilen, dünyayı gezebilen, cesaret gösterebilen, yanılmaya açık, tekrar başlama gücünü kendi içinden doğurabilen insanlar, ikisi de biliyorum. Hı hı. Şimdi buraya baktığımız zaman belki onların hikayelerinden dersler çıkartabilmek mümkün. Bizden bir hikaye olduğu için söylüyorum. Yani bu Tabii. toprak hikayesi, ama bu topraklardan çıkıp bütün dünyaya, üstelik yaratıcı endüstri alanında sahiden bütün dünyaya e, büyük ölçekte hizmet eden bir yapı ortaya çıkartmış durumdalar. Ve oradan o hikayeden örnek yakalayabilmek mümkün. Hande bu aralar epey kendi hikayesini anlatıyor birçok platformda. Dinlemenizi öneririm. Hı. Çok teşekkürler.
Son bir soru soracağım gelen sorulardan. Biraz daha yaratıcı ekonomileri konuşurken enerji sektöründe yaratıcı ekonomileri nasıl değerlendirirsiniz? Orada da vardır. Siz tüm sektörlerde olduğunu söylediniz başta. Bir örnek belki yardımcı olur. Şöyle, şimdi bir tanesi şu, enerjinin kaynağına baktığımız zaman bakın giderek nasıl e, maddiden gayrimaddiye doğru evriliyor. Yani kömür katı, sonra biraz sıvı hale geliyor. İşte petrole geçiyoruz. Sonra oradan aslında rüzgar ve güneşe doğru gidiyoruz. Yani giderek gayri elle tutulup gözle görülmeyen hale geliyor. Öyle değil mi? Rüzgarı ve güneşi aslında yakalayamıyoruz. Ama onlar bize enerji sağlayabiliyor. Bu tarafa doğru gittiğini görüyoruz bir tanesi enerji sektörünün. İkincisi e, bunun bireyselleşebileceğini yani merkezi bir enerji üretiminden giderek bunun evlerin ya da bireylerin kendi enerjilerini üretebilecekleri bir yere doğru evrileceğini görebiliriz, söyleyebilmek mümkün tahmin ederim. Yani işte güneş enerjili tekneler, güneş enerjisi paneliyle kaplı otomobiller henüz ticarileşmiş olmasa bile prototiplerinin var olduğunu Hı hı. biliyoruz. O zaman e, peki ben enerji sektöründeyim dediğim zaman enerji sektörü bir maddi hala tabii fosil yakıtlar önemli şüphesiz. Ne zaman kırılacağını kestiremiyoruz. Maliyetle ilgili bir şey. Ve bu diyalektik çalışıyor. Ve belki platoda değil iniyor çıkıyor ama buradaki ne diyeyim regresyon hattına baktığımız zaman hepsine en az ya da, en yakın mesafeden ya da Hocam, ne diyelim hocam o son cümlenizi kaynakların tekrar yükseldiğini alabilir merkez miyim? olmaktan çıkıyorlar. Pardon. Şimdi merkezi olmaktan çıktığı anda tabii merkezi olmaktan çıkıyorlar. Bir merkezi dağıtıma tabi olmak zorunda kalmaktan çıkıyorlar. Şimdi bu o kadar çok şey değiştiriyor ki şehir diye tarif ettiğimiz yapıyı aslında değiştiriyor. Şehrin varlık sebebi endüstrinin etrafında insan kaynağının çalışabileceği çekirdekler aslında. Enerji de bunun kaynağında. Yakın olman lazım ki o dağıtımdan faydalan. Sonra işte bu havai hatlarla bu genişliyor falan. Şimdi artık ben haberleşmemi, enerjimi, çalışmamı uzaktan yapıyorsam yani daha yeşil bir yerde olmaktan e, memnun kalabilirim. Hayat tarzımız değişiyor. Onun için en somut gözüken, maddi gözüken şeyler bile değişiyor. Düşünün çimento üretiyorsunuz. Kendinizi iki şekilde tarif etmeniz mümkün. Ben inşaat sektöründe çalışıyorum demeniz mümkün. Buradaki riskiniz şu, inşaat sektörü çimento yerine başka bir malzeme kullanmaya başladığı zaman bütün yapınız yok olabilir. Ama kendinizi tarif ederken ben proses endüstride çalışıyorum. İçeri şu malzemeleri koyup şu malzemeleri çıkarıyorum. Malzemeleri değiştirirsem başka bir şey de çıkarabilirim dediğiniz zaman bir farma endüstrisiyle çimento endüstrisi, her iki endüstrinin uzmanları ne olur cehaletimi affetsin ama proses endüstrileridir. Hı hı. Proses endüstriye hakimseniz eğer e, tabii ki yatırım çok alakasız alet edevat ekipman gerektiriyor ama uzmanlığa baktığınız zaman proses endüstri uzmanlığıdır oradaki. Onun için tarif yaparken bu neyin üzerine bastığımıza iyi dikkat etmemiz lazım. Enerji üzerine baktığımız zaman bir, enerji gayrimaddileşiyor. İki, merkezileşmekten uzaklaşıyor diyebilirim. Onun için gayrimaddileşiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Zamanımıza da baktığımda sanırım soruların birçoğunu yanıtladık. Zamanımıza da baktığımda sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Belki son bir cümle olarak sizden son bir rica olarak katılımcılarımıza bu oturumdan böyle tek bir mesajla ayrılmalarını isterseniz
değişime yön vermek konu başlığımızdı. Tek bir mesajla neyle ayrılırlar? Valla soru sormaktan vazgeçmeyin. Bir de sağ üst köşeye doğru hep beraber gidelim derim. Yani işte diş ile, tırnak ile, sevda ile, umut ile, düş ile. Bu beşinin peşinden koştuğumuz zaman hep beraber bütün bu değişikliklerden olumlu etkileniriz diye düşünüyorum. Mukavim olmak lazım. İyimser ve aktif olmak lazım. Aktif umudu korumak lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin hepimize. Çok sağ olun bütün paylaşımlar için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok öğrenimi bol oldu. Çok teşekkürler. Bir yandan Inspire Proje'ye de teşekkür ediyorum. Bu Masterclass serisini başlatmak, Ecmen Hoca gibi değerli fikir sahiplerini de tecrübelerini, deneyimlerini de bizlerle paylaşması için. Bir sonraki Masterclass seansı 12 Şubat'ta olacak. Lütfen takipte olun. Yine projeyle ilgili bilgilere, gelişmelere bilmek isterseniz kanalını takip edebilirsiniz sosyal medya üzerinden. Buradaki QR kodu okuyarak da ulaşabilirsiniz sosyal medya kanalına. Bu seansın kaydı YouTube üzerinde olacak. İnanıyorum ki sosyal medya kanalından da paylaşılacaktır eğer ki YouTube kanalına ulaşmak zor olursa. Ee, Bizlere oradan da ulaşabilirsiniz. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa da iletebilirsiniz. Ve bir sonraki buluşmalarımızda tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Çok teşekkür ederiz. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.